Hello. Hoş geldiniz. Ya ben gelmeden gelenler var ya artık. Mary the Ball, canım her zamanki gibi buradasın. Feyyazcığım her zamanki gibi buradasın. Hoş geldiniz diyeceğim, ben hoş geldim gibi oldu. Hoş geldik hep beraber. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Doğru düzgün bir sıcaklıkta artık. Bugün arkadaşlarım, bugün çok güzel. Bugün artık hava gerçekten düzgün bir derecede. Huzurdayım, akıştayım. Woo! Feyyaz! Karşım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yaptınız? Şu bir hafta neler oldu neler? Yedi yaptım. Manifest. Manifest. Yapıyorum kızlarımla manifest. Sana keş. Money talks baby, hadi konuları kısa kes. Buradan da manifest. Avrupa dediğin kadar önceden bu arada. Şimdi İstanbul sıcaklığı başlıyor. O 8 derece kadar çıkacak. Hoşçakalın. Ne diyebilirim? Neyse, sıcakta ne izlenir? Derin izlenir. Son videomu izlediniz mi? Harry Potter'dan tabii ki de Feyyaz'a haber daha. Harry Potter'la ilgili herhangi bir ekstra bir haber yok. Zaten olsa direkt konuşurum, merak etme. Bridgerton'ın yeni sezonunda, 3. sezon değil de 5. sezon gelecek. Ondan mı bahsediyorsun? Her sezon eski bir önceki sezonun oyuncuları geliyor ama çok dalga geçtim, Avrupa ile başıma geldi. Dalga geçmemek gerekiyor hayatım. Dalga geçmemek gerekiyor. Özellikle de sıcaklarla. Sıcaklarla kimse dalga geçmesin. İzlediniz mi son videomu? Sıcak. Son videomu izlediniz mi? Gençlik, insanlık. Son videom geldi. Bayağı bir aydır video atmıyordum. Yorum bile yaptı Feyyaz. Evet Feyyaz. Avatar Son Hava Bükücü'yü izlediniz mi peki? Ne diyorsunuz son videom hakkında? Son videom biraz fazla 34-35 derecede çektim o videoyu arkadaşlar. O yüzden 5 dakikada bir çok sıcak diyorum. Tetiklenebilirsiniz. O yüzden çok sıcakta izlememenizi öneririm. Ay. Dizi izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yine hype yok. Biliyorum Feyyaz, evet. Hype özelliğimi YouTube bana bir verdi, geri aldı. Nasıl oldu bilmiyorum. Bu neden oldu? YouTube'un bende ne gibi bir problemi var kişisel? Hiçbir fikrim yok. Yarı baygın anlatıyordu. Evet, gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bittim. Yani tamamen zaten bir de dizi yani böyle aşırı beni sinirlendiren bazı konular var Avatar Son Hava Bükücü'nün bu live action projesinde. Yani gerçekten bu dizi neden var? Avatar Son Hava Bükücü'nün sıfır ruhu var. Bu arada 2. sezon 1. sezondan daha çok beğenmiştim. Bunu videoda söylemiştim. Ama yani animasyonla alakası olmayan bir live action. Niye yapıldı anlamadım ben bu proje ya. Yani bu kadar ruhsuz yapacaklarsa karşım. Neden yaptılar bilmiyorum. Ya Mary the Ball. Bir de sen galiba animasyonu izlememiştin değil mi Mary the Ball? Öyle diye hatırlıyorum. Animasyonu izlemeyen insan için galiba daha da karmaşık ve nerede olduğu belli olmayan bir proje olmuş. Berke ile bunu konuşuyorduk geçen gün Instagram'da.
Yani galiba bilmeyen için daha da kötü. Yani animasyonu bilmeyen için. Of valla benim en sevdiğim karakter Appa'ydı. Appa bile yok yani şeyde. Dizide. Ya var ama yok. Brianna yok. Brianna gelir. Brianna sonra gelir. Brianna biraz geç katılıyor Feyyaz. Arkadaşlar normalde ben bu hafta kendime hediye gidip kendime bir dövme ısmarlayacaktım. Ama o kadar sıcaktık ki yani evden dışarı çıkamadım. Ya hatta dövmemin Dilara deme bana, adım çıkacak. Mary Wall Dilara deme, adım çıkacak. Adım zaten doğru düzgün. Burada kendimizi tanıtmaya çalışıyor. Adım Dilara diye çıkarsa çok gülerim. Of, sağ ol hayatım. Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Kitaplar alınacak deniliyor Feyyaz tarafından. Vallahi ben kitap bile okuyamadım şu bir haftada ya. Farkında olmadan mı yazdın? Ne? Artık kafanda beni nasıl kadınla matchlediysen Mary the Ball, kendi adımı söylemiyorsun bana. Ay gerçekten kadınla benziyoruz bu arada. İntim bir şey söyleyeyim mi size? Annem de aynı şeyi söyledi. Evet sen olsun kızım, ben sana yıllar evvel söylemiştim ama beni dinlemedin dedi. Ay. Gerçekten annem dedi ki bana şey dedi. Doğurduğumu bilmez miyim? Biliyorum, ben sana dedim o kadına benziyorsun dedi. Dedim anne haklıymışsın mami. Her yayında bunu konuşacağız büyük ihtimalle. Keşke buraya gelse böyle ikimiz birlikte konuşsak. Onun gözleri falan çok güzel kadının ya. Bayağı güzel bir kadın. Maşallah. Sektörde olan olayları duydunuz mu? Biraz bunu konuşalım mı? Dedikodu. Hadi en sevdiğim. Hadi sektör dedikodusu konuşalım. Şeyleri duydunuz mu? Gold yapımın sahibi Faruk Turgut muydu? Doğru söylüyorumdur umarım. Bir programa katılıyor ve YouTube'daki o programda işte Kızılcık Şerbeti soruluyor, işte Kızıl Goncalar soruluyor. Oyuncularla ilişkileri nasıl yönetiyor falan diye soruluyor. Can Yaman soruluyor falan. Ve Can Yaman'la bayağı disleşmişler yani story'den. Can Yaman işte ona bayağı laf ediyor. Diyor ki işte ben senin bu kadar kötü durumda olduğunu bilmiyordum. Yoksa çiçek yollardım falan diye dalga geçiyor. Ya abi ikisi de birbirinden beter. Kimseyi tutamıyorsun. Yani ikisi de birbirinden beter o konuda. Sıla Türkoğlu konusunda tabii ki kadının yanındayım. Çünkü yani hiçbir oyuncusu için hiçbir oyuncu için gitti gördü falan yani ya da parasal mevzular falan, bence bu bir şirkettir, anlatabiliyor muyum? Yapımcılar bir şirketin başına. Yani o dizilerin hepsi bir proje. O şirketten çıkan. Ve oradaki maddi konular böyle yerlerde bence konuşulmamalı. Bu şekilde hani benden daha az alıyordu, bundan daha fazla aldığı için şuna gitti falan filan. Ya bunlar çok çirkin sohbetler bence. Onlar olmamalıydı. Ama bu Can Yaman'la mevzusunda falan böyle şey oldu. Zaten ikisi birbirinden beter. Yesinler birbirlerine hayatım gibi oldum. Yani ikisinde de bence yani destekleyeceğim kimse yok. Zaten abi yapımcıların ne kadar eski kafalı olduğunu bu videolardan, yani bazılarının eski kafalı olduğunu bu videolardan anlıyorsunuz ya. Değil mi? Yani ne kadar eskide kalmışlar. Yani halen daha bir kurban imajı çizme mevzusu var. Bu bizim elimizde değil, şu bizim elimizde değil, bu bizim...
Yani sen oyuncu değilsin, yönetmen değilsin, sen yapımcısın ya. Bazı şeyler senin elinde ki yani gerçekten bilmiyorum ya. Valla Mary the Ball, ben şeyi izlemeyi çok severim. Yapımcıların röportajlarını izlemeye bayılıyorum. Çünkü bazı vizyoner yapımcılar da var Türkiye'de. Ama geneli çok eski ekol yapımcılar. Yapımcıların şeylerini izleyip onların hani röportajlarından bir de hani okuduğum şey gereği merak ediyorum nasıl yönetiyorlar, nasıl gidiyor falan filan diye. Zaten o kendi hani yani iyi olan çok az gerçek ve iyi aslında çok tartışılır bir şey. Neye göre iyi, neye göre kötü ama genelindeki problem bence vizyonsuzluk ve yeni nesli yakalayamama. İşte bu orada da onu gördük. Aslında bu yapımcılar genelde çok sadece parayı veren insanlar gibi algılanıyor toplumda ama aslında dünyada yapımcılar çok daha creative producer kısmına da giriyorlar ve o dünyayı yaratan, o dünyanın nasıl olması gerektiğini, hangi yönetmenle o hikayenin anlatılacağını, hangi oyuncularla anlatılacağını aslında temel taşların hepsini bu yapımcılar koyuyor. Sonrasında o taşların birbirleriyle iyi ve uyumlu iyi bir harman içerisinde yani iyi harmanlayarak çalışmasını sağlıyor o bütün taşların. Aslında yapımcının işi gerçekten çok önemli ve hatta bir sorun olduğunda hani hep dediğim oyuncuya ve yönetmene kesiliyor fatura ama aslında yapımcıya kesilmesi gerekiyor. Çünkü o bütün ya şöyle düşünün bir şirket kuruyorsunuz, bir proje yapıyorsunuz. Projenin her departmanından siz sorumlusunuz. O departmanların uyumlu bir şekilde çalışmasını yani sizin organizasyon yeteneğinizde olması gerekiyor. Sizin iyi ve vizyonlu bir şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Doğru insanları bulmanız gerekiyor. Doğru insanları doğru insanlarla çalıştırmanız gerekiyor. Yani birbirleriyle match olacak insanlar. Bunların hepsini yapımcı yapıyor aslında. Ve bunu işte Türkiye'de çok göremiyoruz. Yok yani bu sistem. Tez yazmalarım güzel gidiyor şu anda Feyyaz. Bakalım okuyorum halen de. Meryem Üzer'le yapılan peki her şey o zaman başladı. Asıl sektör madiliye. Yani sadece aslında Meryem Üzer'le yapılan bir şey değil. Halen daha devam eden bir kadınlara yönelik zaten bir gerçekten tutum halen daha var. Dünyada da bu var ama Türkiye'de çok daha fazla var. Meryem Üzer'le yapılan yani Meryem Üzer'le durumu mesela çok garip. Şimdi bir kadın inanılmaz ağır bir şey yaşıyor ve bütün dünya diyorum ülke bunu konuşuyor. Magazinlerde herkes onun ahlak bekçiliğine soyuluyor ve sonra dönüp de kadın ben yapamıyorum psikolojim çok kötü deyip bıraktığında her şeyi tabii ki herkes üstüne daha kötü çullanıyor. Hayır aslında Feyyaz öyle olmuyor biliyor musun? Şöyle aslında Meryem sonra geri dönmek istiyor. Bir bırakma gibi bir olay yaşıyor. Çünkü o dönem bayağı kendi hayatında Meryem Üzer'le benim bildiğim bu şu şekilde. Çok zor şeyler yaşıyor ve bir gün sete gelmiyor. Ve sonrasında aslında geri dönmek istiyor ama Timur Savcı öyle şey olmaz deyip res çekiyor ve istemiyor falan. Yani o kısımda benim bildiğim geriye dönme istiyor. Hatta Timur Savcı kendisi bunu söylüyor bir röportajında diye biliyorum. Ya o konu biraz enteresan bir konu. Yani Meryem Üzerli mevzusu Meryem Üzerli'nin de hatalı olduğu bir yer var. Çünkü bir çalışma ortamın var ve bir günde bunu bırakıp gitmemelisin tabii ki de. Yani senin üzerine bir proje var orada. Çok fazla insan ekmek yiyor. O başka bir şey ama bazen kadınlara karşı pozitif ayrımcılığın olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya öyle kötü yani o kadar adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz ki yani bu kadar adaletsizliğin içerisinde biz daha fazla yani bir koşudaysak hepimiz daha fazla engelli koşuyoruz biz. O yüzden bilmiyorum daha
belki de bir ayrımcılık yapılabilirdi, bilmiyorum. O dönem ne gibi durumlar söz konusuydu? Bir de her şey çok magazinleşiyor. Biz bilmiyoruz içeride neler döndüğünü. Kolay kolay öğrenemiyoruz yani de. Ya mesela bakın, kadın yapımcı var mıdır? Çok azdır. Benim bildiğim sadece 1-2 tane kadın yapımcı var. Kadın yapımcıları göremezsiniz. Çok zordur yani. Çok az var ve olanlar da mesela gerçekten ben fark ediyorum bunun yapımcısı kadındır diyorum mesela. Projeyi izlediğimde. Fark yaratıyorlar ama az. Onlarla ilgili çok 1 yıl 2 yıl önce bir web sitem vardı. O zaman yazı yazıyordum. Yazı yazmışım kadın yapımcılığın azlığı ile ilgili. Hatta bir podcast'ta konuk da olup bu konuyu konuşmuştuk. İngilizce bir podcast'ta. Gürse Birsel yapımcı değil. Feyyazcığım, Gürse Birsel yazar. Yazar ve yaratıcı kısmın başındaki insan. Ama yapımcı değil. Genelde BKM ile çalışıyor. Asıl burada olması gereken şey yaratıcı yapı. Showrunner diye bir şey yok bizim sektörde. Yani Türk sektöründe, Türkiye'de dizi film sektöründe showrunner diye bir şey yok. Showrunner aslında dizinin, filmin her şeyiyle ilgilenen, bütün bir personasını yaratan, o personanın medyada nasıl görülmesi gerektiğini, kastın nasıl görülmesi gerektiğini, hikayenin nasıl promote edileceğini, nasıl reklamının yapılması gerektiğinden, ya her şeyden sorumlu kişi showrunner oluyor. Senaryodan da öyle. Yani onu denetleyen kişi oluyor. Senaryoyu yazan değil ama denetleyen kişi de o oluyor falan. Ama showrunner diye bir meslek kavramı mesela Türkiye'de yok. Yurt dışında en çok olan şeylerden biri showrunner kavramıdır mesela. Ama bizde yok. Ya Kösem'in tutmamasının çok fazla aslında nedenleri de var ya Mary. Yani Kösem'in tutmamasının en büyük nedenlerinden biri, bir, biz halk olarak sadece yükseliş dönemini izlemeyi seviyoruz. Bu bir. İki, cadı avı dediğimiz şey o dönemde nasıl var olduysa bu dönemde de var. Kadın hitabet yeteneği kuvvetli, ikna edici kadınlar cadı diye adlandırılıyor. Kösem de öyle, Hürrem de öyleydi. Ve onun hikayesini anlatıyorsun. Ne kadar sesi gür çıkanların hepsi o cadı avının bu dönemki temsilcileri oldukları için de o kadar tepki yaşıyor, alıyor. Artı yani işte yükseliş onlar için bir erkeğin illa kuvvetli olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve aynı zamanda bir de Kösem dizisinin en büyük bence temel hatası, gene daha fazla izlettirebilirdi kendisini. Çok magazinsel figürlerle girdi. Yani ana kasta. Yani Beren Saat çok magazinsel bir figür. Hülya Avşar çok magazinsel bir figür ve ikisi aslında dizinin en başta main kadın rolleri. Ve ikisi de o kadar magazinsel ki tarih dizilerinde ben bu kadar çok magazin ünlülerinin olmaması gerektiğini, çünkü algı olarak zaten yani sen başka bir dönemi, başka bir insanları anlatıyorsun. Kimsenin tanıklık etmediği bir dönemi anlatıyorsun. Sadece okuyarak öğrenebildiğimiz bir dönemi anlatıyorsun. O inandırıcılığı sağlayabilmen için gerekirse işte Mermizer gibi no name isimler ya da daha az magazinsel isimler bence çok daha etkili ve inandırıcı oluyor bu tip işlerde. O da var, o da var. Yani o yüzden çok fazla bence, bir de o zamanlar Muhteşem Yüzyıl'ın yaratıcısı yani senaristi Meral Okay Muhteşem Yüzyıl'ı yapıyor. Meral Okay Muhteşem Yüzyıl dönemi vefat ediyor ve Kösem Meral Okay'ın olmadığı dönemde çıkıyor. Meral Okay çok iyi bir senarist. Yani gerçekten iyi bir senarist. Mesela Muhteşem Yüzyıl'ın bakın ilk 2 sezon senaryosu inanılmaz iyidir. Diyaloglar inanılmaz iyidir. İnanılmaz gerçekten böyle izlerken ağzına açık izlersin bazı diyalogları.
Onlar Meral Okay'ın yazdığı diyaloglar. Onun etkisi çok büyük. O gidince tabii o dünyayı anlatış biçimi de çok değişiyor. Aynen işte yani biz Kösemi Meral Okay yazamadı. Ya da işte bu aslında söylediğin isimlerin hepsi ne kadar magazinsel figürler. Mesela bence ilk zamanlar bir sarışın bir kız vardı. O kızla devam etseler daha iyi olabilirdi ama onun da sebebi çok kötü reytingler, yani beklediklerinden düşük gelince bir anda Beren Saat'i soktular. Normalde Beren Saat hemen gelmeyecekti. Onda hatta bayağı bir galiba Nurgül Yeşilçay'ın geldiği dönem asıl Beren Saat gelecekti gibi daha farklı planları vardı diye biliyorum. Ama erkene aldılar reytingler düşük gelince. Ben çok takip ettim. Çünkü ben Muhteşem Yüzyıl'ın şey açısından, prodüksiyon, yapım açısından baktığında o kadar büyük bütçeli bir dünya yaratma girişimi Türkiye'de dizilerde çok olmamış bir şey. Ve dizi olarak da Meral Okay çok iyi bir senarist ve şu anda hiç görmediğimiz bir tarih anlatısı var kadında. Yani padişah, ya Süleyman karakterini gerçekten padişahlık ve gücün tek bir yerde olması, psikolojik olarak gücün bir insanı ne kadar yozlaştırdığını çok güzel işlediler. Ama bunu mesela şu anda çoğu dizide göremezsin tarih işinde. Çok fazla tarih işi oldu Muhteşem Yüzyıl'dan sonra ama hepsi çok fazla tamamen propaganda dizileri. Daha böyle gerçekten milliyetçiliğe oynayan ama altı biraz daha, yani karakterler çok karton, çok kahraman, sadece kahraman, insanlıktan çıkmış savaşçılar gibi daha karton karakterler var bence tarih işlerinde. Muhteşem Yüzyıl sadece bence öyle değildi. O da işte Meral Okay'ın büyüsü büyük ihtimalle. Senaryo çok önemli ya. Yani yapımcının mesela işte Kösem'in tutmamasının sebebi işte sebeplerinden biri Meral Okay'ın yokluğu, iyi bir senaristin olmayışı. Bir de şimdi artık televizyonlarda dizi bence izlenilmiyor olmalı ve ben dayanamıyorum arkadaşlar. Ben mesela bir dizide mesela 2 saat, 2,5 saat dizi izleyemiyorum ya. Kim izleyebiliyor? Artık 2026 yılındayız. Yani bilmiyorum, ben televizyonların çok zaten artık uzun vadeli işler yapamıyorlar. Yani şu an yaptıkları işlerin çoğu 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hatırlanmayacak işler. Ama mesela ya eskiyi sevmek, bu da psikolojik bir şey. Eski dizileri sevmek. Ben sırf şeyden dolayı açtım, şeyleri izledim. YouTube'dan izledim. İlk bölümlerini, yaz dizilerini mesela. Bu bir önceki canlı yayında konuşmuştuk yaz dizilerini. Şey olarak mesela bu yeni taktikleri, işte no name isimler, genç isimler çok güzel bir şey mesela. Başka jenerasyondan insanlara, daha genç jenerasyondan insanlara şans vermek. Ama mesela ben de onda şundayım, biliyor musunuz? Çok genç yaştaki insanlara o kadar fanları övüyor ki gençler kendini geliştiremiyor. Çok enteresan bir loop'a giriyorlar. Umarım hiçbiri öyle bir duruma düşmez. Çünkü baya kötü oyunculuklar var bence aralarında. Ve yani bilmiyorum, izlerken çok inanamıyorum. Belki de o şey vardır, yıldız vardır ama ben göremiyordumdur, bilmiyorum ama izlediğim bölümlerde bir tık sıkıntılı oyunculuklar var. Sırf yakışıklı ve güzel diye çok fazla fanı da olabiliyor. Ben bütün o yaz dizilerinin birinci bölümünü izledim. Bir tanesinde bir şey falan vardı. Façalı gençler falan vardı. Onda çok sıkıldım. Çok dram yani.
Evet, Mary the Ball. Hatta benim bunun üzerine nostalji pazarlamakla ilgili bir videom var ki hiç izlenmedi. Asla değerini görmemiş bir video kanalda nostalji pazarlamakla ilgili. Bu dünyanın şu andaki en büyük popüler akımı aslında nostalji. Her şeyde nostalji pazarlanıyor. Çünkü biz yani geçmiş belirli ve safe bir alan ya. Gelecek çok belirsiz. Ya da şimdi çok belirsiz, yarınımız bile belirsiz. Bu yüzden geçmiş diziler, filmler bize güvenli hissettiriyor. O dönem, o yaşımıza geri döndürtüyor. Anlık da olsa o duygularımızı hissettiriyor. Onları izlerken ki bizi hatırlatıyor aslında. Aa Feyyaz, gidiyor musun? Ne kadar erken. Saçma ama Feyyaz, niye bu kadar erken gittin? Aa, olacak iş mi? Biraz öyle yani. Bilmiyorum ya, eski dizilerin de çok kaliteli olmasından kaynaklı olduğunu da düşünmüyorum o yüzden. Ya I am Prudent. Ya bak gene 22 lirasıyla geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim I am Prudent Spectre'cığım. Nice mutlu birlikte hep beraber büyüdüğümüz takipçilerin şelale gibi aktığı yıllara hep beraber. Çok teşekkür ederim Ayhan Pidin'ciğim. Feyyaz'cığım çok sağ çıkmadan söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Ve arkadaşlar canlı yayın asla unutmam. Ay ne güzel dilekler. Amin. 7. Manifest. İnşallah. Her tuşa bastım az önce. Ay Discord'da çok her şeyle aynı anda uğraşamıyorum. Discord'a gelemiyorum. O kadar fazla kusuruma bakmayın. Instagram'da daha fazlayım. Kaç olmuştun Diler'cim? 29 mu? Meridibol. Madilik geldi. Meridibol'dan. Tatlıcı adam 29 değil. Kaç olduğumu hatırlıyor musunuz? Söylemiştim canlı yayınlarda. %26'lık bir çıtır. Teşekkür ederim. Ya çok tatlısınız. Bak hepsi. Oo hatırlanmış. Hatırlanmış. Kendimi çok değerli hissettim. Ay kuzum teşekkür ederim. Teşekkür ederim ya. İnşallah öyledir. Umarım 40'ımda da böyle iltifatlar alırım. Ben zaten anlamıyorum ya. Ben kendimi hiç annemin ya mesela annem arkadaşlar benim yaşımda beni doğurmuş. 26 yaşında çocuğu olmuş kadının. Olacak iş mi ya? Ben eskilerin bu erken yani 26 yaşında falan anne olmak bence inanılmaz şeyler. Artık böyle bir şey yok ya. Ben de yaşlı durmuyorum değil mi gençler Feyyaz? Hiçbirimiz yaşlı değiliz. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. Ver ya. Of. Bitirdin beni. İnanılmaz. Bence yani artık zaten dönem öyle bir dönem değil. Jenerasyon olarak öyle değiliz. Çok küçüksün yani.
Ve 26 bence çok küçük. Ay ben hala çocuğum ya. Arkadaşlar arkamdaki figürleri görüyor musunuz? Ben hala çocuğum. Küçüğünde cebime gir derler de yani içim daha şey hissediyorum yani. 26 o dönemlerin 26'sı gibi hissetmiyorum açıkçası. 30'dan önce bana göre olmamalı ya. Nick'imi doğru mu okusun? Ben Nick'ini doğru okumuyor muyum? Bir dakika dur. I am Prudent Spectre. Kardeşim ben doğru okumuyor muyum Nick'ini ya? Allah Allah. Ay şu anda utandım. Sen bizim sesimizsin. Ya daha pis cevap. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl ya? Of bak çok utandım şu an. Şu an bütün herkes oradaysa arkadaşlar çok utandım. Devam edemiyorum. Evet, olumsuzluk eki o. I am değil, olumsuzluk eki. Kardeşim nasıl onu bileceğim? Aha, impudent. Kardeşim ben nereden bileyim Londra'da okudun? Ben nereden bileyim I am diye okudum. Evde evet herkes burada seni izliyor. Ne saçmalama ya. Nasıl herkes beni izliyor? Ya of. Arkadaşlar akrabalarım tarafından ifşalandım. Ya of. Çok utandım şu an. Babama selam söyle. Öpüyorum çok babamı. Ay ay. Bad Bunny Londra'ya gelmiş az önce gördüm. Sallıyor stadyumu. Bad Bunny mi gelmiş? Ya benim sıfır ya sosyallik. Sıfır. Bu aralar. Evde tez yazma. En fazla spora gidiyorum. O kadar. Başka hiçbir şey yok şu sıra. Cevat Dil kapatın ya live'ımı. Ben geriliyorum. Hiçbir şey konuşasım yok şu an. Büyük kitlendim. Terledim sıcak ha. Sıcaklamaya başladı. Oh. Öpüyorum. Ben de sizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Ya millet çocuğu Londra'da okusun diye gönderir de birileri anti canlı yapıyor. Ya I am Putin. Ya bir git. Tamam mı? Biz burada ben tez yazıyorum karşım. Biz de bitirdik yüksek lisansımızla herhalde. Tez yazıyoruz. Bu bendir. Bana da biri bir şey için kötü bir kelime ya bana da adım deseler ki iğrenç bir enerjisi var. Ertesi gün adımı değiştirmeyi düşünebilirim abi. Her şey enerjisi olarak bana söylediğinizde bütün o tip şeylere çok inanırım. Feyyaz'cığım Londra'dan mı bahsediyorsun? Nasip herkese olabilir. Herkese.
Taylor Swift ve Travis bayağı büyük bir düğün yapıyorlarmış. Ya evet. Mary the Ball'dan dedikodular. Şey açalım mı? Dur bakayım. Biraz beynim durdu yemin ediyorum. Kuzenim chat'e gelince bütün beyin hücrelerimi kaybettim az önce. Bütün konuşma, sohbet skill'larım gitti yani. Arkadaşlar ben beni babam izlerken şey yapamam. Burada goy goya vuramıyorum. Ama gittiler. O yüzden şu an daha rahat hissediyorum gibi geliyor. Gittiler mi inşallah. Bakayım. Evet. Şükür. Evet Can Yaman büyük. Büyük. Can Yaman yani enteresan bir karakter ya. Çok sıcak. Sıcakladım. Bir sıcak geldi şu an. Feyyaz'ın Taylor Swift ve Travis'e olan şeyi. .net. Onlar bu dişe evlenemezler. Size diyeyim. Zaten bence evlilik çok overrated bir şey ya. Niye herkes evleniyor abi? Niye yani? Sanki hayatları çok şey olacak, değişecek. Sanki önceden. Büyü yapılmış. Bakın bir canlı yayında da büyüden bahsetmeyelim Allah aşkına. Allah aşkına bir canlı yayınımızda güzel bir enerjiyle devam etsin. Bu aralar var mı izlediğiniz bir şey? Bugün House of the Dragon'ın ikinci bölümü geldi. 3. sezon 2. bölüm. Evlenirken. Abi onlar full avukatları bunlarla ilgileniyor. Bunların haberi bile yoktur. Ben size söyleyeyim. Yani özet geçiyorlardır bunlara. Çoğundan. Avukatlar her şeyi hallediyordur. 1000 tane avukatla. House of Dragon'ı izlediniz mi? Hı? Son bölümünü. 2. bölümü izlemedim ama 1. bölüm travmatik bir bölümdü. Instagram'da yemin ediyorum 3 gün kendime gelemedim Jace. Biliyordum Jace'in öleceğini ona rağmen. Çerezlik dizi var mı? Çalışırken izleyeyim. Çerezlik dizi. Kaan Tıraş hoş geldin karşımda. Yabancı mı yerli mi? Dizi önermeye bayılırım. Yabancı mı yerli mi? Senin kraliyet ailesine mehirle vereceğiz. Mehir. Çok iyi. Impudent Spectre. Çok iyiydi. Yabancı. O zaman Kaan Tıraş sana ne öneririm? Hemen bakıyorum. IMDb listeme. Evet annesini öptü. Aemond Mary kustum ya. 3 gün kendime gelemedim. Böyle iğrenç bir sahne olamaz. Ne saçmaydı ya. House of the Dragon iyice gerçekten insanın yabancı şimdi IMDb'den dizi bulacağım bir saniye arkadaşlar. Kaan Tıraş'a buradan bir dizi önermek zorundayım.
Ay Cobra Kai'yi izle. Netflix'te. Tam dizi adı nedir? Çalışma Arkası dizisi. Kantraş. Ya eskiden var mıydı? Abi annesini öpen de yoktur ya. Yok. O çok başka bir evre ya. Yok. Bu Game of Thrones kafasından da üst bir şey. Ya bu saçma bir şey. Bu George R. R. Martin falan gitti ya. İşte artık benim kitabımı yapmıyorlar falan diye çekti gitti. Resti çekti. Bunlar da iyice boka batmış yani. O kadar kötü hale gelmişler ki bazı konularda. Ya özellikle bu sahne gerçekten çok sinir bozucu bir sahne ve çok saçma. Yani zaten birinci sezonda da ikinci sezonda da görmüştük Damon'ın annesine hallendiğini falan. Belliydi bu işlere bir girecekleri. Daha da midemizi bulandıracaklar, ben eminim. Ben geçtim, o sahne gelirken böyle oldu. Falan dedim, attı. Impudent. Mary'miz şeytan değil, tatlı bir cadı. Lütfen. Tatlı cadı Sabrina'mız. Var mı şu an izlediğiniz bir şeyler? Hı? Siz de bana önerin bir şeyler. Ben hiçbir şey izleyemiyorum ya. En son izlediğim işte Avatar'ı izledim de onu gerçekten Avatar Son Hava Bükücü dizisi hiç yani işte hayırlısı. Ben Efsaneyim izliyorum. Netflix'e gelmiş. Impudent. Bakalım. Ben izledim mi onu acaba? O bende yok ya. İngiltere, UK'de yok galiba. Of. Ama galiba UK'de yok. Bakayım internetten bakalım. Ha yo var. Ha, I Am Legend var. Wow, okay, bakalım konusu neymiş. Mutantlar falan. Bilim kurgu. Okay. Ben bunu my liste atıyorum arkadaşlar. Attım. Dizi bulun bana ya. Ben dizi bulamam. Ben şöyle takıntılı bir şekilde dizi izlemek istiyorum. Bulamazsam One Tree Hill'a geri döneceğim. Gerçekten acıklı bir şekilde eski dizilere geri döneceğim. Ya British böyle CNBC'nin eski dizileri var ya, onları izlemek çok istiyorum ama onları hiçbir yerde bulamıyorum ya. Yapma. Ay, ne diyorsun ya? Cihaz fazla sıcakladı diye uyarı verdi. Çok korktum. Az önce bir şey yaşadım. Breaking Bad izledim. Ne tür bir dizi arıyorsun? Ben de çıtır çerez bir dizi arıyorum ya. Böyle bilmiyorum. Ya da şöyle bir dizi diyorum. Ben şey arıyorum, bakın arkadaşlar. Bu
çok eskiden vardı ya, halen daha vardır büyük ihtimalle. FBI Barcelona, işte FBI Miami, FBI Chicago falan. Ben onları çok seviyorum ya. Bir ekip olacak, anladın mı? Bunu izlemek istiyorum bu aralar. Böyle bir ekip, aksiyon, polis olabilir, şey olabilir, FBI olabilir. O ekibin işte böyle suçlarla mücadelesi, sürekli aksiyon, macera falan. Böyle bir şey istiyorum, anladınız mı? Böyle Widow's Bay. Bakalım. Baktım onda. Better Call Saul. İzledim ama çok bayılmadım ben. Böyle gerçekten çok fazla bir şey düşünmeyeceğim. Tamamen aksiyon dizi. True Detective. True Detective izlemiştim ama unuttum galiba. Evet. Yok, karıştırıyor muyum ben bunu? Yok. Ha, izledim ama unuttum. Oha, izleyeyim ben bunu tekrar. Mary the Ball. The Wire. The Wire da olabilir. Bak, The Wire da güzeldi. Witch Cadılar. Bayılırım. Evet, bayılırım Mary. Gerçekten düşüp bayılırım karşım. Bana korku bir şey izlettirmeyin buralarda. Başıma bir şey gelir kendi kendime. Ay ay. Bugün yayında büyük kitlendim ha. Hiç sıfır bendeki sohbet potansiyeli. Yok kız, var ya. Cadılar cin gibi değil. Veri'nin beni ikna etme biçimi cin değil. Tamam karşım, hemen cin değilse ben cinden falan korkmam zaten. Partilemek. Ne partilemesi var? Sıfır. O kadar sıcaktı ki bütün hafta. Hiçbir şey yapamadım. Impudent Spectre. Hiçbir şey. Sıfır. Bir de beni tanısanız ya, ben o kadar parti falan hiç sevmeyen bir insanım. Ben çok sosyalleşince yoruluyorum arkadaşlar. Çok sosyalleşince benim şeyim gidiyor. Enerji, hayat enerjim, her şeyim yok oluyor. Ay, Tej, my baby, I love you, welcome. Sınıftan arkadaşım geldi arkadaşlar gene ve kendisi benim doğum günümü kutlayan en tatlı insanlardan biri. Ve böyle upuzun bir mesajla kutladı. Çok çok duygulandım. Asosyallik akıyor her yerde. Korkularımız. Ay, benim en büyük korkum ne biliyor musunuz? Ben kapı açık yatamam. Yani odamın kapısı açık yatamam. Benim en büyük korkularımdan biri odur mesela. En büyük takıntı. Yani kapıyı kapatmam lazım. Hello Tej bacı sister. Arkadaşlar, Tej Hintli bir yakın arkadaşlarımdan biri. Kendisi bilim okuyor, biliyor musunuz? İnanılmaz benim arkadaşlarımın farklılıkları.
Ama nasıl yani %100 falan bursla okuyor. İnanılmaz zeki bir kız. Bazen örtmeden yatamam. Kötü rüya görüyorum. Benim işte kapı. Ben kapısız var ya ölürüm. Yani ben illa o kapı kapalı olacak. Sen de işte dizi izle yorum yap. Azıcık arkadaşlarına örnek alsaydım böyle mi olurdu? Ne alaka be? Sus! Ay ay. Çok sıcak arkadaşlar. Sıcaklamaya başladı hava şu an. Şu an 29 derece evin içi. Arkadaşlar ben bilim benim benim almaz arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu hayatta herkes çok zeki olacak diye bir kural mı var? Neden kapıdan kim gelecek değil mi? Ben kapı bende nasıl bir algı yaratıyor biliyor musunuz? Sanki biri gelse açamayacak yani hani dış kapıyı açmış olabilir ama bu kapıyı açamayacak. Hani önüne engel koyayım. Öyle bir içgüdüm var. Bilmiyorum. Allah korusun. O ayrı da. Arkadaşlar kod mod yapıyor biliyor musunuz? Acayip şeyler yapıyor. Bu kız çok büyük şeyler olacak. Eminim. Üzülme. Üzülmüyorum zaten. Impedance Spectre. Yani 26 yıldır bu beyinleyiz karşım. Yapacak bir şey yok. Kabullendik. Son 3 yıldır da terapi aldığım için kabullendirdi bana terapist. Benim umarım şu işten en azından bir yerlere gelebilirim. Başka türlü bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum bu hayatta. Belki ileride başka projeler olabilir de şu anda da kesinliği yok. O yüzden söyleyemiyorum. Korkutuyor. Kraliyet ailesi benim peşime düşse beni bir hoşuma gider. Yalan yok. Neden ben? Anladın mı? Neden yani? Ay. Sizin takip ettiğiniz başka YouTuber'lar var mı? Neler var? Ya tabii ki vardır da bir tek beni takip etmiyorsunuzdur da. Kimleri takip ediyorsunuz? Var mı şu anda izlediğiniz YouTuber'lar? Üzerime hangi güller koklanıyor? Sadece sen. Ya Impudence'cim. Çılgın. Hollywood yüzleri güzel. İşte evet Hollywood yüzleri enteresan. Birkaç videosunu ben de izledim ve çok güzel kurgu yapıyor. Of. Okşan Büyük mü? Tanımıyorum. Kim o ya? Okşan Büyük. Evet. Dünyasıdır. Ya ben çok vlog kanalları takip edemiyorum. Vlog ya da yaşam işte bu tarz şeyleri çok sevemiyorum. Ben daha çok program sohbet işte ne bileyim dedikoduları, magazinleri veren kanalları daha çok seviyorum.
Bu yayın büyük ihtimalle kısa olacak arkadaşlar. Çünkü ama şaka bir yana uzun süredir sen yani çok tatlısın. Teşekkür ederim Mary'ciğim. Ne diyorsun? Impudent. Aynen. Ya Mary, senin bu çabaların bile beni biraz daha motive ediyor. Yemin ederim ya. Of olmasan, yemin ederim olmasanız gerçekten büyük beni en çok motive eden şey sizinle burada konuşacak olmak, biliyor musunuz? Sadece bu motive ediyor. Başka zaten ne edebilir? Ne bir şey mi kazanıyorum şu işten? Hiçbir şey kazanmıyorum. Abi beni tek motive eden burada gelip sizinle sohbet edecek olmak. Ay, çok terledim. Ya sen ya bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl bir madisin ya? Sen gerçekten nasıl bir madisin? Unutma, tamam mı? Asla unutma. 20 yıl sonra da unutma. 20 yıl sonra da bunu bana hatırlat. Ay sinir. Ay gördüm sanırım. Dur bir dakika açayım mı bakalım. Doğru hatırlıyorsam. Of. Oha hay oha. Ben bunu görmedim. Bir dakika. Ne? Bir dakika ne diyorsun ya? Aa. Abi. Aslında bir tık da ergen. Çok da yaşlı değil de daha çok ergen gibi. Bak. Bu değil mi? Bundan Ya Impudent çok... Kardeşim senin parayı harcayacak alanların mı var öyle boş beleş? Bana sırf söylemek için şunu attığına, söyletmek için şunu attığına inanamıyorum. Resmen parayla satın oluyor cevabı ya. Böyle bir şey olamaz. Koç musun sen? Öf tamam be. Muhteşem yüzyıl. Dedim. Dedim ve kurtuldum. Daha gerçekten şey. Yok ya ergen bildiğimiz emo ergen arkadaşlar. O kadar da büyük değilmiş ya. Bence. Bildiğimiz emo ergen gibi. Biliyordum. Evet tamam dedim ya. Evet. Gündemde neler oluyor acaba? Bunlara baksak. Ejderha sıcakları diye bir başlık var. Çok saçma. Ne? En büyük Nepo patlaması geliyor söyleyeyim size. Ne? Ha kadın Kanye West'in çocuğundan mı bahsediyorsun Mary? Yo.
Alamayabilirdin Impudence'cim. Burada şerefsizlik yapıp söylemeyebilirdim ve bomboş para yollamış olabilirdin. Ama iyi bir insan olduğuma güvendin. Bak. En büyük nepo patlaması dediğin şeyden mi? Kanye West'in çocuğundan mı bahsediyorsun yoksa Britney Spears'ın oğulları mı? Ya yani Britney Spears çok üzülüyorum bacım ya kendisine. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Hiçbir yerden mi yüzü gülmez bir kadının? Hiçbir yerden gülmüyor yüzü ya. Ya şey gördünüz mü? Bir dakika. Nepo Baby deyince aklıma geldi. Hülya Duyar diye bir oyuncu ve kasta mı yardımcı olan kast direktörlerinden biri mi bilmiyorum. Hande Erçel, Meryem Üzerli, Demet Özdemir bunlarla nasıl bulduğunu falan anlatmış. Ama böyle liyakatsizliği çok güzelmiş yani çok müthiş bir iş yapmış gibi anlatmış. Dur onu atacağım. Ay biraz ondan konuşalım dur. Bak Allah aşkına. Aa. Bak. Çok internet. Şu an beni duyuyor musunuz? Bak o kadar cin dedin Mary. Gerçekten internete cin adamdı az önce. Neyse geri geldim. Şeyi açacaktım. Abi sıcaktan galiba internet de bir şey oldu. Bakın ay Allah aşkına bu haberi konuşabilir miyiz? Allah Allah. Şu anda iyiyim. Ya gerçekten internet kafayı yedi az. Beni duyuyor musunuz şu an? Ha bu haberi konuşacağız diye açtım bakın. Hı, sonunda açtım. Allah Allah. Şu anda her şey yolunda mı? Evet herhalde doğru düzgün geliyordur sesim. Bakın ne demiş. Allah aşkına. Bakın Meral Okay, Hürrem karakterinin hiç görsel tanıklığa sahip olmamasını istiyordu diyerek o dönemde izlenen
yöntemi anlattı. Ardından Meryem Üzer'le de tanışma hikayesine geçti. Meryem'le tanıştığım zaman da 17 yaşındaydı. Yönetmen arkadaşımın sevgilisiydi. Meryem de bir şeyler. Hande Erçel için de ne demiş? Recep Güneş Su'yla konuşurken bir proje için yok mu senin çevrende güzel bir kız? Abi bu nasıl bir liyakatsizlik? Ne diyor bakın Allah aşkına yok mu senin çevrende güzel bir kız sevgilin falan diye sordum. O da akraban var deyip Hande Erçel'i gösterdi. Bu arada buradaki problem işte bu yetkililer. Burada mısınız arkadaşlarım? Ses verin. İnternet bayağı kasmaya başladı. Ve yani bunu çok büyük bir şeymiş gibi anlatıyor. Sanki Allah'ım ya. Çok büyük iş başardın. Birine döndün güzel bir sevgilin var mı diye sorarak. Harika bir kast seçimi. Of çok fena kastı. Yok internet çok fena. Derin çarpıldı deme şuna Mary. Beni cümlede çarpılmayla aynı noktaya koymazsan sevinirim hayatım. Bunların yani bu yüzsüzlük nedir ya? Abi sektöre laf edince çarpıldım mı acaba? Evet. Tekrar kapat açıp girdim. Bir işe yaramadı Mary'cim. Ama şu an iyi bence. Yok yok. Şu an iyi değil mi? Şu anda beni doğru düzgün duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Görüyorsunuzdur. Çünkü düzeldiğini ben de görüyorum şu an. Haberi konuşalım ya. İnanılmaz bir saçmalık değil mi? Bu yüzsüzlük ya da ve şey de yani abi çıkıp bu kadar liyakatsiz olduğumu çok iyi bir iş becermişsin gibi anlatmak. Çatla da patla güzel. Arkadaşlarım burada ya impudent. Bu arada şunu düzeltelim. Gerçekten şunu söyleyeyim. Bence kadınların bir suçu yok. Kadınların hepsi mesela Demet Özdemir çok iyi bir oyuncu. Hande Erçel çok güzel bir kadın. Gerçekten yani manken olsa bence dünya standartlarında bir manken olur. Meryem Üzer'de çok güzel. Hem çok güzel bir kadın hem çok tatlı bir kadın falan. Bunlar değil ya. Kadınlara laf edilmiyor. Burada ettiğim şey bu kişinin bu şekilde çıkıp bunu hiç utanmadan anlatıyor olması çok saygısızlık gibi bana, seyirciye. Yani bunu çıkıp böyle anlatıyor olmaması gerekiyor, anladın mı? Bunu yapan, haber yapan insan da bunu bu şekilde sanki çok güzel bir şey yapmış gibi. O kadar tiyatro mezunu insan arasından gidip de tiyatro gezmek tabii çoğu kast direktörünün yapmayacağı bir şey. Dosya bile okumuyor yani. Düşünün. Arkadaşına çevrende güzel kız var mı diyor. Bunu itiraf etmiyor ama bunu şu şekilde söylemiyor ki impudent. Biz böyle bir hata yaptık. Böyle seçiliyordu. Olmaması gerekiyordu ama oldu. Haberin diline bakıyorsun, konuşma tarzına bakıyorsun.
o şekilde anlatmıyor. Yani biz böyleydi maalesef. Bu şekillerde seçiyorduk. Evet, kadınlarımızın hepsi çok başarılı yerlere geldiler ama bu şekilde seçilmemesi gerekiyordu. Böyle bir cümle bile yok. Yani okuduğunda haberi o üslubu fark ediyorsun. Yaptığı şey o insanları yıldız yapmak. Bulan benim. Bu yerden anlatıyor yani kadın. Ya Bertiyoza'cığım ya ne kusuru, hoş geldin. Tam kapatacaktım. Ya gerçekten bu arada kasıyordu, o yüzden tam kapatacaktım. Kasmamaya başladı şansına Bertiyoza'cığım. Hoş geldin Bertiyoza. Aynen, çok böyle bir yaşı geçmiş ünlüler ya da ünlümsü insanlar çok konuşulmak için böyle absürt şeyler söylüyorlar. Çok böyle ekstrem bir şey söylüyorlar ki konuşulsun, magazine düşsün. Bunun en büyük örneklerinden biri Hülya Avşar'dır yani. Saçma var ve saçmaladıkları daha çok konuşulduğunu fark ettiği için daha çok saçma var. Ya herkese iyi akşamlar. İyi ki doğdun Derincim demiş. Ya çok teşekkür ederim Brianacığım. Teşekkür ediyorum. Hepinize, buradan kutlayan herkese, Brianacığım seni de çok öpüyorum. Kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Ünlümsü number one'ınız benimki Derin. Çok iyiydi. Of, çok iyi şaka. Bunu biraz burada tutmak istiyorum. Nerem ünlümsü ya? Hiçbir ünlümüz yok. Ünlümsü bile değiliz. Ki yani ister miyim bilmiyorum ya. Kim ister öyle ünlü olmak zaten de. Bertiyoza'cığım teşekkür ediyorum. 26 olduk. 27'lere, 28'lere, 29'lara, 30'lara inş. 31, 32, 33. 34, 35, 36. Ve aranızda konuşuyorsunuz ya, birbirinize ne haber, nasılsın diye sorursunuz. En sevdiğim mesajlar. Bayılıyorum birbirinizle bağ kurmanıza. Harika oluyor. Instagram'a gelin, chat'e. Orada çok konuşuyorum. Çok post atıyorum. Çok bir şeyleri yorumluyoruz. Geçmiş olsun Brianna. Geçmiş olsun Brianna. Derine kimse sormuyor. Neyi sormuyor ya? Nasılsın diye mi? Evet, gerçekten kimse bana nasılsın diye sormuyor. Öf. Yo, ben direkt anlatıyorum çünkü. Insta kanal çok iyi. Evet. Insta'da kanala gelin. Orada gördüğüm bütün ilk haberleri hemen atıyorum. Evet, tabii ki de izledim. Biliyorsun, Seda Sayan'ın zaten mimlerini bilmeyen yoktur herhalde. Sen adam değilsin. Sen adam değilsin. Gönderme, küçük bir gönderme. Mericiğim, asla üstüne alınma hayatım. Ben evlendikten sonra düzene geçmiş bir kadının ne öyle bir şey söylüyordu. Çok iyi. Çocuk olduktan sonra, evlendikten sonra demiyor, çocuk olduktan sonra. Ya Queen ya. Hala sinir stres atmak için istiyorum hala. Hiç beni o telif şeylerine şu anda şey yapma. Ay Mary. Vallahi gelir. Telif direkt atarlar. Sen hadsizsin. Bayılırım. Hadsiz lafına, şeyine bayılıyorum.
Seda Hanım esprilerini bilmiyorum. Berçozacığım, o yüzden hemen kapatalım. Birileri bilmiyorsa kendilerini kötü hissettirmemek gerek. Avatar 2. sezon videosunu hala izleyemedim. Ne? Berçosa, ne diyorsun? İhanet. Bıçaklandım. Nasıl izlemezsin Kanks? İzle. Kanks ne ya? 13 yaşında söylediğim şeyi söyledim. Ay, kulağıma geldi sesi. Kulağıma geldi. Ay. Of, Seda Sayan'ın bir tane YouTube kanalında Kafa TV'de galiba videoları yayınlanıyor, biliyor musunuz? İşte dönemsel böyle ilişkilerle ilgili sorular falan soruyor. Onda da çok güzel cevaplar veriyor ya. Ya ben bu eski insanların YouTube'a girmelerini de çok da, yani Seda Sayan'dan bahsetmiyorum. Kanallardan bahsediyorum. Seda Sayan bence kesinlikle her jenerasyona hitap edebilen bir kadın. O ayrı, ama böyle yani televizyona döndürmesinler YouTube'u da, anlatabiliyor muyum? Yine belli başlı kanallar, belli başlı sadece nefret ederim uyuyan adamdan. Uyuyan adam adam dediğin kalkar gider. Çok doğru bir laf. Nefret ederim uyuyan insandan. İnsan dedin kalkar gider işine. Bu da durup durup bana laf çakıyor ya. Bu da durup durup bana laf çakıyor. Allah'tan şakadan anlayan biriyim. Yoksa atmıştım. Uygun zamanda hemen izleyeceğim. Hemen like ve yorumunu bekliyorum. Virtuosa. Tekke Cello. Wow. İlk defa bu bilmediğim bir nick. Bilmediğim bir hesap. Hoş geldin. Tekke Cello. Tek Jello. Benim İngilizce. Bilmiyorum hangi dilde yazdığını. Ay, Safiye programı demiş ki her başarı kadın altında doğrusu unuttum diye vallahi konuşmak istiyorlar. Hoş geldin Takocuğum. Hello canım. De benim nickimi de yeni öğrendin. Evet. Ya ben nereden bileyim onun im mi I am mi olduğunu? Nereden bileyim? Beni burada Seda Sayan gibi yükseltmeyin. Tako diyecek, ben nereye geldim? Kardeşim, böyle bir yer burası. Böyle bir kanal. Derince Live tamamen gelen chat'teki yorumlara göre giden, hiçbir konusu olmayan, çok fazla konusu olan, çok genel bir soruyla başlaması Tako'nun nasıl gidiyor? Ay, tez dönemi nasıl gidiyor Derin? Çok zor gidiyor ya. Ya tez oku bitmiyor vallahi Brianna. Okuyorum ya. 50-60 tane falan şey var. Okunacak şey var, kitap var. Oku bitmiyor ya. Saygısızlık olmaz umarım, ama bir şey söyleyeyim. Ne saygısızlığı Virtuosa'cığım. Derin Universe kaç yaşına giriyor? I am impudent, bir sus ya. Virtuosa'cığım, ben kendim 26 yaşına giriyorum. 19 yaşına girdi. Ya Mary de seni yerim ya. Seni yerim. Mary, impudent'le kavga etsene, yoruldum. Yordu beni. Yordu beni. Canım. Derin Universe deyince aklıma kanalın kaçıncı yılı? Kanalın 2. yılın 2 mi 1 mi? 1. yıl. Evet.
Yani benim ilk video atışımın üzerinden galiba 1,5 yıl falan geçti. Bakayım. Bakalım gerçekten ilk videomu ne zaman atmışım? 1 year ago. Gerçekten de Ekim'de 2 yıl olacak. Daha var. 1,5 yıl. Şu anda 1,5 yıl. Twitch'te gördüm yayını. Sonrasında kimle konuşuyorsun? Anlamaya çalıştım. Fark ettim ki YouTube'da yayından neden buraya gelmeyeyim dedim. Evet, çok mantıklı. Twitch'te de açıyorum. Sırf her yerde de olalım. Görünürlülük artsın diye. Kanalın hakkında bilgim sıfır. Ne tezi yapıyorsun? Yüksek lisans tezi yazıyorum Takocuğum. Kanal hakkında bilgim sıfır. Bence çok güzel bir şey. Yeni keşfetmişsin. Bütün şimdi videoları takır takır izleyip gelebilirsin istediğin zaman. Her videoya yorum olarak bekliyorum. Belki de çok seversin. Belki de benden nefret edersin. Ama her şekilde yorumlarda bekliyorum. Nefret beklemiyorum. Nefret yorumlarına asla şey yapamıyorum. Kendime gelemiyorum. Ben izlemeye kaçıyorum o zaman. Şu anda kaçıyorsun değil mi? Bir yerde aç, bir yerde live olsun. İki türlü de yardım. İki türlü de derin universe. Dizi film yorumluyorum bu arada Takocuğum. Tezimin konusu da child stars, yani çocuk yıldızlar, çocukları markalaştırmak üzerine bir tez yazıyorum. Yüksek lisans tezi yazıyorum. Çok enteresan konu ya bu arada. Gerçekten tezini yazmaya başladığımda ne kadar dallanıp budaklandığını öğrendim. Aa, yüksek lisans önerir misin? Enteresan bir soru. Ne konuda? Hangi sektörde? Hangi işte? Ama genel anlamda yüksek lisans özelleştirmek istiyorsanız yaptığınız işi, daha spesifik bir şey üzerine çalışmak istiyorsanız güzel bir şey. Ben business mezunuyum. Business administration diye geçiyor. Yani işletme yönetimi diye geçiyor. Marketing ve yaratıcı endüstrilerde pazarlama üzerine odaklanmak istediğim için bu yüksek lisansı yapmak istedim. Bir de Londra'da yaşamak istediğim için, burada çalışmak, sektörü burada burada daha iyi olduğunu düşündüğüm için, sektörün daha yenilikçi olduğunu bir tık daha düşündüğüm için. Bayağı ilgimi çok... Evet ya. Benim bu konu ilk ilgimi bir önceki yayınlarda da söylemiştim sanırım. Ben Epstein davalarından sonra çok ilgimi çekmeye başladı. Yani bir çocuklar nasıl oluyor da entertainment dediğimiz bu eğlence sektörünün bu kadar malzemesi haline geliyor? Nasıl bu kadar insan olmaktan soyutlanıp somut bir materyal haline getiriliyor? Bunun aslında başlangıcı ve hatta sadece başlangıcı da değil, devamı ve en çok yükselten dönem o Disney Channel, Nickelodeon dönemleri. Ama ondan öncesinde de başlayan, çocukları markalaştırmak, o Home Alone'lardan ondan öncesinde başlayan çok uzun bir süreç bu. Çok enteresan bir konu. Gerçekten çok enteresan bir konu. Yani çocukları markalaştırmak, çocukları bir paket, bir proje haline getirmek. Hem o çocuklar için çok travmatik ve enteresan bir durum. Hem de o çocukların televizyonda sembolize ettiği bir şey var, bir persona var ve çocuklara hitap eden bir persona. Oynayan kişi çocuk olduğu için ve garip bir manipülasyon da var televizyon aracılığıyla. Yani o manipülasyonla aslında kitleleri etkileyebiliyorsun. Aynı yaştaki gençleri, çocukları etkileyebiliyorsun. Garip bir durum. Yani evet, bunlar zaten özellikle çok sorunlu, yani sorunlu dediğim
şu anda çıkıp da övüyor olmaları da çok büyük bir sorun aslında bakarsanız. Yani işte beni asıl sinir eden şu anda övüyor olmaları. Çünkü yani biz kör müyüz abi? Gördük neler yaşadıklarını. Şu anda çıkıp da seyirciyi salak yerine koyuyorlarmış gibi geliyor işte yani. Ama izleniyor mu? İzleniyor. Çünkü fanlar tarafından aslında bu oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Bir de büyük ihtimalle hepsi inanılmaz terapilerden geçtikleri için uzun bir süreç. Ya benim tezim ben 2000'ler ve sonrası 2000'ler ve sonrasını hedefledim tezimde. O yüzden benim bildiğim 90'ların başı 85'lerin başında hatta başlamış bir furya. Daha da öncelerinden de başlamış diye biliyorum ama çok detaylı bilmiyorum. Çünkü ben tezimi 2000'ler ve sonrası diye kısıtladım. Diğer türlü çok kaybolursun yani o referansların içerisinde. Ben bizzat etkisi altında kaldığımı düşündüğüm 2000'ler ve sonrası olduğu için ve aynı zamanda o da yakın dönem olunca biraz daha bu markalaşma dediğimiz şey teknolojiyle birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların toplumlarda yani markaların toplumlarla iletişimi farklılaşmaya başlıyor. İnsanları markalaştırma dönemi de aynı zamanda farklılaşmaya başlıyor. Olsun ikizler mesela inanılmaz bir evet. Ya bunlar tabii biraz magazinsel şeyleri. Benim tezim bu magazinsel konulardan çok tez olduğu için biraz daha hem işte Coogan Law dediğimiz o yasanın da içinde olduğu psikolojik ve hukuksal süreçlerin de daha akademik yani. Daha sıkıcı arkadaşlar. Magazinsel konular daha güzel. Benimkisi bir tık daha akademik ve terimsel olacağı için daha markalaşma, insanı markalaştırmak dediğimiz şey hep olan bir şey. Şu anda da ünlülerin hepsi bir persona yaratıyor. Ya kendisine ünlüler, markalar, her şey yani bir görünürlülüğü olan toplumda bir görünürlülüğü olan herkes, bu da ben de dahil bir persona yaratıyorsun. Yani insanlarla paylaştığın andan itibaren ya kendine çok yakın bir persona ya da bambaşka çok alakasız seninle hiçbir benzerliği olmayan bir persona yaratıyorsun ama bir persona yaratıyorsun. Evet yani bu da mesela aslında çok daha öncelerine de dayanıyor. Reklamlara dayanan bir süreç bu. Çok daha öncesine gidersen. Reklamlardan çocukları reklamlarda oynatmaya başlanıldığı andan itibaren başlayan bir şey aslında. Takocuğum tabii ki sorabilirsin kardeşim. Akademik çalışmalardan mı bahsediyorsun Mert Yoz'a? Hemen bakayım. Hemen bakayım bir saniye. 50-60 tane bu konuda çalışma şu anda üstüne çalışıyorum ve okuyorum. O yüzden bir tık Takocuğum soruna hemen geliyorum. Bir saniye. Şimdi Vertioza sana 2 tane farklı şey atacağım. Bunlar çok base alanlarda akademik ama güzel çalışmalar. Bir saniye hemen şey atıyorum arkadaşlar.
Hiç sorun değil Takocuğum. Tabii ki de ona da cevaplayacağım. Ama akademik alanda okuduğum benim alanımla ilgili yani tezimle ilgili 2 tane sana şimdi şey atacağım bir saniye. Bir saniye hemen atıyorum. Bunlar konuyla ilgili arkadaşlarım şeyler. Hukuki neler okuyorsun onu soracaktım. Hemen hukuki olanları da atıyorum. Bu birkaç tanesi sadece arkadaşlarım. Yani çok azı 60-70 tane referanstan çok azı. Hukuki olarak labor konularını ele aldım. Bunlardan da 2 tane atıyorum. Direkt tezimdeki belgelerden attım arkadaşlarım. Okuduğum belgelerden birkaç tanesini attım. Bu konularda meraklıysanız ya ne demek bu konular bayıldığım konular. Bu konularda daha çok da var. Daha çok mesela paylaşmamı isterseniz sizinle Instagram'da DM'den bana yazabilirsiniz. Oradan size daha kişisel yardımlarda bulunurum bu konuda ne gibi hani meraklarınız varsa hangi kaynakları okumak istiyorsunuz. Çünkü daha çok fazla kaynak var. Hepsini şimdi yazamıyorum. Çünkü marketing şöyle benim kaynaklarım şu anda şeye böldüğüm için bir baz olarak tezin bazında kullanacağım kaynaklar. 2 star ve celebrity teorisini ortaya atan kaynaklar. 3 işte çocuk starlık kavramını ortaya atan kaynaklar. Onları nasıl kullandığı. 5 marketing pazarlama alanına giren kaynaklar. Böyle böyle ayrılıyor. Yani kaynaklarımın hepsi şu an size attıklarım bir labor yani daha hukuk alanında olan birkaç kaynak. Etik, ahlak vesaire oralarda daha olan kaynakları attım. Bir de base olarak kullanacağım birkaç tane kaynaktan bir iki tanesini attım. Ama daha çok var. Eğer merak ederseniz ben onları Instagram'da DM'den size de yazarım. Çok geniş çaplı bir konu. Evet, evet. Mesela bu arada daha magazinsel ve biraz daha pop kültür seviyesinde bir bu konulara ilginiz varsa onun için de önereceğim kitaplar ve Quire on the Set belgeselini hep söylüyorum. Bu belgesel artı I'm Glad My Mom Died diye bir Died diye bir kitap var. Janet McCartney'nin bu Nickelodeon'daki Sam karakterini oynayan kızın kitabı. O da güzel. Onları okuyabilirsiniz. Tezim bittiği zaman okumak isterim. Tezim bittiğinde sizinle paylaşabilirim belki ama tabii ki bu yasak da olabilir bu arada arkadaşlar. Onu sormam gerekir. Tezlerin önce bir okul kurulundan geçmesi gerektiği için. Bir dakika Tako'nun sorusuna geliyorum. En favori dizi ve filmi merak ediyorum. Buna geçiyorum. Hemen Takocuğum unutmadım sorunu cevaplıyorum. Ya çok zor bir soru. Dizi film eleştirmenliği yapıyorum dedim. Ya eleştirmenliği evet
yapıyorum ama kendimce yorum yapıyorum. Daha duygusal anlamda ve pazarlama alanına da kaydırarak, biraz daha pazarlamalarını da anlatarak yapıyorum. En sevdiğim dizi, film. Ay, çok zor bir soru. En sevdiğim dizi benim yani bir dakika dur. Hangisini seçsem ya? Gerçekten oha kaldım. İyi mi? En sevdiğim film Prestige galiba. Sürekli izlediğim ve sevdiğim film Prestige. Prestige'i çok severim. En sevdiğim filme cevap verdim. En sevdiğim dizi. Dizi çok duygusal duruma göre değişen bir şey en sevdiğim durumu ama ya çok tatlısın Mercez hocam. Teşekkür ederim. Bana küçük bir tanıtım. Çernobil çok güzel bir iş. Evet ama galiba en sevdiğim dizi değil ya. Çünkü bilmiyorum çok benim en sevdiğim dizi biraz daha This Is Us'vari bir şey olması gerekiyormuş gibi geliyor. Daha her an izleyebileceğim. Çernobil çok ağır da bir iş aynı zamanda. En sevdiğim diziye karar veremiyorum. Bir dakika. Ay. Ne oldu ya? Bakacağım bir saniye. Karar veremedim. Ben evet söyleyeceğim. Ben en sevdiğim dizi, belki hepinize çok cheesy gelecek, belki ne alaka falan diyeceksiniz bilmiyorum. Anne with an E. Benim her zaman açıp izlediğim Anne with an E. Ben çok çok seviyorum. Bak hala gözüm doluyor. Bence harika bir dizi. Harika bir dizi. Anne with an E. Ve asla yani çok underrated bir dizi gibi geliyor bana. Hatta iptal olmuştu. Ya ama bu mesela bunu söyleyince de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Baby Reindeer. Hangi versiyonu? Son versiyonu. Netflix'te olan versiyonu Anne with an E'nin. Ben çok severim Brianna. Bayılırım yani Anne with an E'ye. Baby Reindeer çok severim ya. İnanılmaz vurucu bir dizi. Tabii Türkiye versiyonu. Yok. Taco Netflix'te ama Netflix yapımı değil. Bu çok önemli. Netflix'te ama Netflix yapımı değil. Kanada bir kanal için yapılıyor önce Anne with an E. Başka bir yapım şirketiyle yapılıyor. Başka kanal için yapılıyor. Sonra Netflix'e geçiyor. Yani Netflix yapımı değil. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Yani çok enteresan bir hikaye. Hem hikaye zaten kitabını biliyorsunuzdur. Belki kitaptan uyarlama. Anne with an E, Green Gables'dan uyarlama. Bir çocuğun, bir kız çocuğunun, yetim bir kız çocuğunun hayal dünyasının onu nasıl hayatta tutabildiğini anlatan çok değerli bir hikaye. Bak gözüm doldu. Gerçekten. Her karakterle bağ kuruyorsun. Her karakterle.
Zaten dizisi kısa sürüyor. 3 sezon bu yana. Kitabını her şekilde bence oku. Ben de kitaplarını okudum, bitirdim. Zaten 3 sezon olduğu için kitapların hepsini adapte etmediler ve sonra Netflix onu durdurdu falan. Yani çok saçma. Netflix onu devam ettirmedi Netflix'e satılınca. Çünkü maliyetli bir iş. Eski dönem işi anlattıkları için, bir dönem dizisi anlattıkları için. Ama ya bence en büyük haksızlıklardan biridir Netflix'in yaptığı. Hala 4. sezonu bekliyorum. Yani ve o dönemdeki işte queer bireylerin nasıl yaşadığı, hayat ve toplumda nasıl, mesela bir queer bir çocuğun dramda o dönemde yaşarken bir çocuğun yaşadığı zorlukları gösteriyordu. En yakın arkadaşlarından biriydi bu. Ve o dönemde o çocuğun yaşadığı zorlukları falan gösteriyordu. Bir bölüm boyunca bir parti sahnesi var ki efsane falan yani. Ya kitabını ezberimi hatırlamadığım için Vertoz'a nereye kadar devam ettiler yani kitabı sayfasını hatırlamıyorum yani ama bayağı bir şey kaldı anlatılmayan. Bayağı bir şey kaldı. Ve duygusal tarafı ne biliyor musunuz dizinin? En duygusal tarafı. Başroldeki kız yetim ama çok yani yetim ama cümlesi bile çok acıklı aslında. Hani bir yetimden daha sessiz olmasını falan bekliyoruz ya, böyle toplumsal yargılar biraz daha farklı bir persona maalesef ki yaratıyor beynimiz bu yargılar yüzünden. Bu kız o kadar çok konuşan, o kadar çok hayal kuran ve asla kendisine acımayan ve çok enteresan bir kız çocuğundan bir genç kadına evrilişini izliyorsunuz. Enteresan bir dizi yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok duygusal. Benim çok ağladığım çok bölüm vardır. Scam'in hepsini izledim Mary. Scam çok çıtır çerez bir dizi. İzledim. Hepsinde aynı karakterleri o ülkenin oyuncuları oynuyor aslında ya. Hani hepsini izledim bir de. Hiç utanmadım. Hepsini izledim. Hepsinde aynı şeyi anlatıyor bir de yani. IMDb'de bu arada ay evet, Vertigo'da öyle bir şey yaptılar ve alakası yoktu. Gerçekten alakası. Yani hiç izlemedim, yalan söylemeyeyim. Sadece fragmanlarını gördüm. Gördüğüm anda zaten elim ayağım titredi, dedim benim dizime ne yaptılar falan yani. O kadar derinlikli bir işi zaten. Yani bu arada ilk başta izlerken çok yoruyor arkadaşlar. En karakteri çok edebi konuşuyor. Yani çok edebi. Çok kitap okumaktan, çok hayal kurmaktan, kelime dağarcığı o kadar geniş ki en karakterinin. Diziye ilk başladığınızda çok kasabilir size ama zaman verin. Gerçekten pişman olmazsınız. Çok ilk başta yoruyor yani. Çok edebi konuşuyor. Ve çoğu insan da sizin izlediğiniz gibi izliyor evrenin içerisinde. Yani dizi izlerken siz ne hissediyorsanız En'e karşı, bu ne diyor abi şu an gibi bir noktaya, acaba şu an ne diyor, güzel bir şey diyor mu, ne diyor gibi bir durumda olduğunuzda bakıyorsunuz diğer karakterler de En'e karşı böyle. Çünkü yani çok güzel bir karakter ya. Of, kesinlikle izleyin. Aşırı feminist bir dizi. Aşırı yani gerçekten her konuyu bölümlerde anlatan, her konuyu doğru yerden anlatan
Çok az dizi vardır. Bu da onlardan biri. Ben mesela Baby Reindeer'da Özgür. Hoş geldin Özgür. Anne with an E'den bahsediyoruz. Anne with an E. Dünya Güzelleri mi izledim? Ve çok edebi bir program. Safiye Soyman, Bülent Ersoy. Çok iyi. Çok edebi eminim. O benim üst seviyem edebiyat. O biraz izledim ama böyle çok az bölümlerini izledim yani kesitlerini. Bir bölüm izleyemem. Çok bir yere kadar cringe'lik beni kesitlerde çok doyuran bir şey ama bölüm boyunca o Delulu'ya giremiyorum yani. Eskiden Yemekteyiz izlerdim çok küçükken. Onu mesela küçükken seviyordum. O delilik. Ama bir noktadan sonra bende o galiba sabır ve tahammül kalmadı ya. Teşekkürler Takacığım. İyi, kolay gelsin. Ay ay. Anne Whitney'i konuştuk. Baby Reindeer'ı izleyen yok mu ya? Hiçbiriniz demedi ki evet çok iyi diziydi. Çünkü bence çok herkes birinci bir diziydi ya yayınlandığı dönem. Full birinci oldu. Emmy'lerde kazandı. O bayağı hakkını aldı yani. O da çok sektörle ilgili bayağı sert bir bölümü var ki 3 gün kendime gelemedim onda da. Yani evet. Twitter çok acayip bir yer ya. Twitter'da herkes linçleniyor ve çok garip yerlerden linçleniyor. Çok yani Baby Reindeer'ı evet çok çok sarsıcı. Ya bu Twitter mevzusunu bir konuşalım mı? Çünkü bu Kutsal Motor'u takip ediyor musunuz? Kutsal Motor'da Gen Z'nin yeni jenerasyonun bu ahlakçılığı Twitter'da sürekli var ya taşacak bu denizde oynayan oyuncular sevgili oldu diye kıza Zeynep miydi kızın adı bilmiyorum. Her Twitter'a girdiğimde kıza hakaret ediliyor. Yani gerçekten garip bir ahlakçılık var. Ve Kutsal Motor'da da bunu diye söylemişler. İşte Gen Z'nin fazla ahlakçı oluşu. Yani bireysel hataların bu kadar toplum tarafından linçlenmemesi gerektiğiyle ilgili bir konuşma yapıyor Zeynep. Bu sefer Zeynep'i de galiba linçlemişler. Sen hani bunu sadece bireysel bir hata diye bunu yapamazsın. Nişanlısını aldatıyor falan gibi. Saçma Allah korusun. Ay yok Allah korusun. Ben Twitter'a düşmeyeyim. Allah korusun. Arkadaşlar ben Twitter'da beni bitirirler. Saçmalamayın. Benim Twitter'da ben var ya. Öf. Ben zaten kendi kendime aşırı aşağılayan bir insanım. Bir de benim Twitter'da bir iki insan ya ben kötü yorum görünce bile psikolojim bozuluyor. Twitter'a ben girsem beni toplayamazsınız. Twitter'da beni düşsem beni toplayamazsınız. Ya gerçekten yani hani kendime gelemem. 3 yıl terapiler. Bitirdiğim terapiye en baştan geri başlarım. Çocukluğuma geri inilir. Anlatabiliyor muyum? Tekrar bir 26 yıl yaşanılır o terapide. Gelemem kendime. Ay Allah korusun. Twitter'a düşmeden izlenilmiyor mu ya?
Ya, bu arada ben de bu noktadayım. Yani bireysel hataların toplum tarafından bu kadar linçlenilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum ve, hani, Gen Z mi çok ahlakçı olabilir? Evet, Gen Z'nin çok ahlakçılığı olabilir ama yazan kişinin kim olduğunu bilmediğim için Gen Z mi başka bir jenerasyon mu? Ben Twitter'da gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çok fazla insan gerçekten de bir kızı, bir ilişkinin içerisinde sadece de kadını bu kadar gömüyorlar, anlatabiliyor muyum? Şey falan diyenler var, TRT bunu çıkarsa işinden falan etmeye çalışıyorlar. Çok saçma bir durum bu. Ay düşünüyorum bu kız nasıl okuyor, neden nefes alıyorlar, gitti okullar her zaman arkadaşlar. Ay Allah korusun. Ben gerçekten Allah korusun arkadaşlar. Sakın hiçbiriniz bu yayınlardan lütfen kimse kesitimi alıp paylaşmasın beni. Ay Allah korusun. Kız ben biterim ya. Beni gerçekten akıl hastanesinden toplarsınız. Ben de Twitter'da yokum mesela. Yani var sadece bölüm atıyorum o kadar. Hiçbir yorum atmam. Çok gaza gelip attığımda bile siliyorum genelde. Çünkü yani bir cümleyle yani bir şey başıma gelsin istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani başıma dediğim şey korkusu değil. Görüşlerimden dolayı değil. Kendimi doğru açıklayamazsam diye bir korku oluyor. Cancel culture'ın toplumsal adalet savaşının illüzyonu Twitter. Ya mesela ben Instagram'dan da paylaştım. Deniz Göktaş'ın stand-up'ını izlediniz mi? Ben çok güldüm. 1,5 saat boyunca çok güldüm yani. Ve Deniz Göktaş'a gelen yani stand-up'ına gelen yorumları bile baksan bir sosyolojik deney çıkar. Ülkenin durumunu, psikolojik, siyasi durumunu özetleyecek bir olay yani. Bu arada ben cancel culture'ın bir noktada Twitter'ın iyi bir yönünün olduğunu da düşünüyorum. O da şu, gerçekten ifşa. Bu çok güzel bir şey. İnsanların yaşadığı zorlukları, mobbingleri, tacizleri anlatıp bir ses bulabildiği, kendilerine ses edinebildikleri ortam oluyor olması çok güzel. Ya da toplumsal olarak herhangi bir şeye baş kaldırmak, senden hiyerarşik olarak üstün insanlara baş kaldırmak, toplanıp o insanları protesto etmek, bunlar değerli şeyler. Çünkü başka yerde bunu yapamazsın. Başka yerde bunun yapılmasının izni yok yani. Ama seninle hiçbir alakası olmayan, sana herhangi bir kötülüğü dokunmayan, kendi hayatını yaşayan, kendi hayatında hata yapan ya da gerçek hayatta asla arkadaş olmayacağın ama yaptıklarının seni ilgilendirmediği insanları linçlemek, bunlar işte artık olayın şirazesinin kaydığının göstergesi. O yüzden yani işte hem iyi tarafları var hem çok kötü tarafları var. Yapacak bir şey yok. Ya evet, özellikle Kore'de de aynen bu markalaştırma böyle bir şey zaten. İnsanı insandan çıkartıyor. Somut bir materyale dönüştürüyorlar yapımcılar. O K-pop'un da müzik prodüserleri de öyle. O insanı bir materyal haline getiriyorlar ve o insanı sen sanki bir fanıysan, ona para veriyorsan her şeyi yaptırabilirsin gibi bir algı yaratıyorlar. Sonrası öyle ünlü oluyorsun. Yani ya ben öyle bir ünlü olmak istemem sanırım. Burada para kazanacağım kadar yani kendi standartlarımı devam ettirebilecek kadar para kazanayım yeter benim için. Ben çok bir ünlülük, çok para kazanmak bunların derdinde çok değilim ki istemiyorum. Yani istiyorum ya büyük şey göndermeyeyim de yani bilmiyorum o kadar çok insan önüne çıkmak istemem sanırım. Yani kendimi döndürebilecek kadar para kazanayım buradan ve hani o şekilde devam etsin. Anlatabiliyor muyum?
Çok büyük büyük şeyler, büyük büyük ünler zor bence. Ay ne diyorsun? Yok artık, yok artık ya. Oha. Milyoner olursam. Yok, nerede çokluk orada bokluk diye bir laf var. Very deval. Yani bilmiyorum. Ben biraz bu konularda negatif bakan bir insanım sanırım. Yani belli şeyler için belli şeyleri feda etmek, en küçük de olsa seçiyorsun feda edeceğin şeyleri. Fanlık kültürü bence çok saçma, biliyor musunuz? Ben şeye gittiğimde de onu hissettim. Beni maça götürdüler ne alakaysa. Hiç alakam yok benim futbolla falan. Ve ben maça gittiğimde Manchester City maçına gittim. Arsenal'da Manchester City. Güzel bir deneyimdi. Çünkü sosyolojik olarak böyle deney gibi hissettim. Anlatabiliyor muyum? Ben hayatımda ilk kez maça gittim. Ben hiçbir zaman böyle çok hiçbir şeyin çok fanı ve çok arkasında duran bir insan olmadım. Bakmayın yani ben gerçekten hiçbir şeyin altına imzamı atmam. Çünkü hiçbir şeyin dedim hiçbir insanın. Çünkü hatalar, duygular, her şey insana dair. İnsanda olabilir, herkes de olabilir. O yüzden kimseye kefil olmamak gerekiyor. Kimsenin fanı bence olmamak gerekiyor. Bu fanlık mevzusu asıl bence insanları yozlaştırıyor. Bu siyasette de öyle. Birinin arkasından gitmek, birini çok sevmek, birine tapmak, yani bu nerede, hangi sektör nerede olursa olsun bence insanın düşünce biçimini çok zedeliyor. Objektif bakamamaya, hayata olduğu gibi görmemeye falan başlıyorsun. Yani çok bence sıkıntılı. Ben ne yapmıştım biliyor musun? Telefon açıp telefondan şey yapmıştım Meri. Maçtayız tamam. Ben zaten sinirlerim bozuldu. Bu insanlar niye bu kadar bir şeye bu kadar bağırıyorlar? Ve böyle şey oldum tamam mı? Abi bunlar çok para kazanıyor. Siz burada tezahürat ediyorsunuz da yani bu insanlar zaten oynuyor ama zaten hayvan gibi para kazanıyor. Siz bir de üstüne üstlük onları niye alkışlıyorsunuz bu kadar gibi böyle bir şeye geldim. Anlatabiliyor muyum? Beni sinir eden bir bilmiyorum çok sinir oldum ona. Benimle de alakalı olabilir kişisel bir bilmiyorum. Çok orada takıldım. Yani bizden daha zengin insanları bu kadar alkışlamamalıyız gibi öyle bir komünist bir derin çıktı içinden anlatabiliyor muyum maçtayken. Ve böyle telefonuma falan bakıyordum sadece. Tabii ki de ilgi alanı bu arada yani herkesin ilgi alanı ama kendini yırtarcası o durum o çok büyük geldi bana ya. Çok. Belki bir de bu arada şöyle de hissettim ama yalan yok. Bu Deniz Göktaş'ın gösterisinde söylüyordu. Gerçekten bu insanlar burada bu enerjilerini atmazlarsa gerçek hayata dönüp nereye atacaklar bu enerjiyi anlatabiliyor muyum? O yüzden orada Deniz Göktaş'ı haksız buluyorum. Aynen ben de buradayım. Ben de buradayım Brianna. Evet. Doğru söylüyorsun Yunus. O başka bir kültür, başka bir benim çok uzak bu arada babam benim eski futbolcu. Yani bizde ezelden herkes Galatasaraylı doğar. Öyle bir durum var ailede ama ben çok uzak büyüdüm. Ve evet bir takıma gönül ver, bir yere ait olma hissi hep sevdiğimiz bir şey. Ya bir şey sevebilirsin, ait hissedebilirsin ama o şey için kendini bu kadar yıpratmaman da gerekiyor gibime geliyor. Yani yerlere atacak kadar. Sevmek başka bir şey, takip etmek başka bir şey. Bunlar hepimizin yaptığı şeyler. Benim
filmler, diziler mesela çok seviyorum. Çok takip ettiğim 1000 tane dizi, film, oyuncu, yönetmen, yapımcı var. Yani sevmek başka bir şey, ilgilenmek başka bir şey. Bu insan olarak ihtiyacımız olan bir şey zaten. Bir topluma, bir yere ait hissetmek, zevklerimiz. Bunlar zaten insan için gerekli şeyler. Medyada oyuncu ve kriz yönetimi çok önemli. Özellikle medyada oyuncu ve bu işte bizim zaten Türkiye'de de çok el yordamıyla, yani mesela PR, marketing, pazarlama, bunları dizilerde, filmlerde göremiyoruz yani, anlatabiliyor muyum? Bu ekipler doğru düzgün işlemiyor. Dizileri, filmleri doğru bir proje şeklinde satmıyorlar. Oyuncu satıyorlar. Proje satmaları gerekirken oyuncu satıyorlar. Bence zaten pazarlama çok yok yani film dizi sektöründe Türkiye'de. Oh wow! Destek gelmiş Yunus Art'tan. Yunus Art, teşekkür ederim bu arada. Ya işte yani bence tişörtü yırtmamakta fayda var. Yunus Art. Yani. Değil mi? Teşekkür ederim bu arada desteğin için. Destek olmak, orada olmak, mesela voleybol izleyicisi falan bana daha sağlıklı geliyor. Yani izliyorsun, takımı tutuyorsun, kazanmasını istiyorsun. Bu çok güzel bir şey. Orada bir birlik duygusu var falan. Bu çok güzel bir şey ama gözünü bürümüyor, anlatabiliyor muyum? Kazanma, kaybetme ve vahşileştirmemesi lazım seni tuttuğun şey. Ben korkardım biri yanımda tişört yırtsa. Yunus Art, ben de korkardım, yalan yok. Şöyle bir bakış atardım, yalan yok. Ama benim de hayvan gibi ağlamışlığım var filmlerden çıkıp. Krize girip ağlamışlığım var. O yüzden anlık duygu şeylerini anlayabiliyorum ama işte bilmiyorum. Fan olmamak lazım bence. Ne olursa olsun. Yani bir kişiye fan olmamak lazım. O dediğin gibi kültürel bir kulübe, oya bu tip şeyler, benim uzak olduğum şeyler, anlıyorum. Ama tek benlik değil açıkçası. Meri. Çok kız, sen var ya çok fenasın. ben side eye atmak aşko. Ben o maçta kaç insana bak, ben full böyleydim. Oha. full buydum ben maçta. En son yere oturdum. Yer yoktu bir de. O maçta da Acun Ilıcalı varmış, biliyor musunuz? Bizden biri Acun Ilıcalı'nın yanına düşmüş. Şansına. Acun Ilıcalı'nın arkasına düşmüş. Bu da böyle bir anı. Hiç Acun Ilıcalı'nın hiçbir etkisi olmadığı ama teğet geçtiğimiz bir anı. Fan olduğum insanların bazen intihar et, bazen olduğuna feda. Evet. Kesinlikle. Kimseye kefil olmamak lazım. İnsan kendisine kefil olamıyor ki zaten başkasına kefil olsun. Özellikle bu taciz, ifşa davalarından sonra gerçekten insanlara, oyunculara karşı falan inanılmaz bir şeyim oldu. Sevsem bile, mesela oyunculuğunu seviyorum. Ama burada gelip çok iyi bir insan gibi gözüküyor, böyle şöyle falan, çok kolay kolay demem gibime geliyor. Maçı seyrederken eşimin yanında uyuyorduk. Karım uyanmasın diye bağırıp küfretmedim. Ben de hıncımı dışarıdan çıkarıyorum.
bir anı. Ay çok iyi anı. Çok iyi anı. Ay tam benim başıma gelecek şey. Ay harika bir anı. Harika bir anı Yunus. Ay vallahi. Son anda geldin yayına renklerinle. Ay ben bir kere çıkışta gördüm. Madonna piercing'li ablalar karşı takımda kızı pataklamıştı. Kadın bana sen de bunlardan demiş. Öf kesi gibi. Hayır abla diye gözlerim dolmuştu. Kız çok fenalar. Ay ben kavga edemem. Ben ağlarım. Bende kavga sıfır. Ben biri bana sesini yükseltip şey yaparken eskiden lisedeyken daha da fenaydım. Biri bana sesini yükseltince ya da laf sokunca falan ben böyle oldum. Niye yapıyorsun şu an bana bunu falan. Benim gözler falan doluyordu yani. Acayip şeydim. Lisede falan daha fenaydım. Yani gerçekten sıfır emoluk, sıfır hakkını savunma, sıfır. Ben üniversitede falan öğrendim hakkımı savunmayı. Yani gerçekten ben hayatımda dolandırıldığım kadar hiçbir dönem o kadar dolandırılmadım. Yani lisede dolandırıldığım kadar. Ayıp olmasın diye taksicilerin dediği yoldan gide gele. Ne? Mary neler yaşamışsın karşı. Şu an bu arada bu dediğin anı bana bu sanki belli bir yerde olmuş gibi hissettirdi. İleriye bakacağız Derincim. Evet bunların hepsi deneyim. Gerçekten öyle bu arada. Ben mesela üniversitede öğrendim. Yani insan zedelene beni bir gerizekalı ağlatmıştı işte size canlı yayında anlatmıştım. Ondan sonra bende bir değişim oldu. Ya ben de ister istemez çok aşırı kavgacı insanlar olur ya böyle ota boka kavga eder. Yani sırtından vurup geçersin ne vuruyorsun be falan böyle çok helli insanlar vardır ya o insanlar beni çok gerer arkadaşlar. Hemen ağlarım. Yani gitsin bana musallat olmasın diye hemen. Ya Yunus çok iyi. Of. Yerde. Abi bir şey söyleyeyim mi abi? Bildiğim bir bölüm izlemiş gibi hissediyorum Yunus. Şu an attığın kesitlerden yani uzun bir süredir izlemediğim kadar komik bir bölüm izlemişim gibi hissediyorum. Onu yerden aldı ve bu ne diye sorması falan ya of çok iyi. Ay of. Ne? Yarım saat sonra maç sırası bitince tişörtü bana giy dedi. Bayağı makara yaptık. Tişörtü fotoğrafı tüm akraba gruplarına attı. Ben de çok rezil ederdim. Öyle bir şey olsa var ya. Hoş geldin Feyyazcığım tekrardan. Şip kültürü bunun vakıftır. Ya işte zaten dizilerde karakter hikayesi değil de şip, aşk, o bu şu satıldığında zaten çok da ilerlemiyor bence iş. Çok da uzun vadeli olmuyor yani. Sadece iki karakter üzerinden gittiğinde. Bakmayın yani bunu yapıyorlar ama bu tutmuyor aslında. Bunu yapıyor olmaların sebebi sosyal medya bu arada. Sosyal medyada en fazla sosyal medyayı kullanan kitle genç kitle ve genç kitlenin en çok etkileşim verdiği şey aşk sahneleri, romantik sahneler falan ya. Onlar ona etkileşim veriyorlar. Oradan çok konuşuluyorlar. Onun için de bunları o kadar sadece ship üzerinden gidip yaptıkları projeler oluyor. Yani tamamen oyuncuların birbirleri yakışıp yakışmamasına göre hareket etmelerinin sebebi bu sosyal medya reytingini arttırmak. Feyyaz konu ne valla ben de bilmiyorum.
konuyu ben de bilmiyorum Feyyaz. Fanlı bak Brianna'nın. Ay Brianna'm benim. Ay Brianna'm benim. Ne güzel özetlemiş ya. Benim özetleyemediğim şeyi özetlemiş. Bir dizi bölümü bir sekans yaşadık. Şimdi herkes bana ruh hassasıymışım gibi davranıyor. Galatasaray yenince Yunus nasıl diye eşimi arıyorlar. İnsan hızı çıkaran canı çıksın. Ay Yunus bayağı Galatasaraylısın. Babamı tanıyor musundur acaba? Babam Galatasaray'da oynamış benim ama yıllar evvel. Babam şu an 66 yaşında arkadaşlar. Yıllar evvel kendisi Galatasaray'da da oynamış. Gibi ne kadar güzel bir diziydi ya. Mesela bak gibi de ben Feyyaz Yiğit'in bütün röportajlarını izlemeye bayılıyorum. Çok nasıl söylenir? Ün egosunu beslememiş biri. Anlatabildim mi? Yani ün yüzünden gözü şu andaki Feyyaz'dan bahsediyorum. Ün gözünü bürümemiş. Yani halen daha hayata çok daha sağlıklı bir yerden bakıyormuş gibime geliyor benim. Ve böyle bir şey lafı var. O çok hoşuma gidiyor Feyyaz Yiğit'in. Bazen ne kadar çalışsanız da olmuyor. Çok fazla parametrenin bir arada gitmesi gerekiyor. Yani çalışın olur gibi bir laf mesela en nefret ettiğim şeydir ve kendisi de bunu tekrarlıyor falan. Şu anda falan yani bu Gibi dizisini mesela devam ettirmemiş olması bile aslında seyirciye saygısını gösteriyor. Sömürmüyor yani. İşliyor diye onu 7-8 sezon yapalım ve devam etsin ve hani kalitesiz bir şey de olsa izleyen izliyor zaten. Verelim ve izlesinler. Yani aslında seyircisini önemsiyor. Bu çok önemli bir şey ya. Gerçek hayatta ya evet ama işte bunun alıcısı var Vercioza. Alıcısı hep olacak ve hep bunu kullanmak isteyenler bu fan service sadece zaten aşk ve yalandan shiplerde değil aynı zamanda bayağı Marvel'ın da kendisinde çok yaptığı bir şey ya. Senin o zaafını biliyor, onu oynuyor. Oynayacak. Bu doğası gereği olması gereken bir şey de aşırı olabiliyor ve bence ship çok yani bilmiyorum artık salak değiliz. Birilerinin mesela sevgili olması bana o diziyi izlettirmiyor biliyor musunuz? Bende artık öyle bir etki yaratmıyor. Ya bilmiyorum ben insanların zaten bu gerçekle kurgu arasında mesela yani bu kadar gidip gelmeleri çok tedirgin edici. Bu insanların bu kadar bilmiyorum. Çok enteresan bir durum ya. Dizilerin değil mi? Ve Arka Sokak'la bitti galiba. Öyle bir şey duydum ama Arka Sokak'la bitti diye haberi 7 defa falan gördüm ve duydum. Her sene bir kere çıkıyor. O yüzden emin değilim ama evet bence de tadında bitmeli. Sirkülasyon daha fazla olmalı dizilerde. Yani şöyle bir dizi yapalım 7 sezon sürsün değil. Bir dizi yapalım 2 sezon. Bir dizi yapalım 3. Çünkü niye biliyor musun? Sürdürülebilir değil. Türkiye'deki çoğu sektör gibi film ve dizi sektörü de sürdürülebilir değil. Anlık olarak diyorlar ki hadi bunu yapalım 7 sezon sürsün. Hayır abi otur ve bunun ne kadar sürebileceğini önce bir tasarla. Bak bu proje buraya verilir. Buranın demografik yapısına uygun. Ya platforma ya da geleneksel televizyona. Bir plan yap. Bunu 2 sezon, bunu 3 sezon, bunu 1 sezon yapalım. Bu planı yap ve başından sonuna kadar bu plana göre git. Çünkü senaryoda o zaman çok daha tutarlı olacak yani. Öyle de boldan haberler.
Rihanna da gel artık ya. Doğurdun bıkmadın be bacım. Yani Teşkilat dizisi pek ben yani bunu kendi dizisi yapıyor ama oyuncularını değiştiriyor sadece. Ondan bahsetmiyorum aslında. Direkt dizinin kendisi bir proje şeklinde olmalı gibi geliyor bana. İşte maddi kaygılar o zaman maddi kaygılar da azalacak aslına bakarsan Rihanna. Çünkü önlerini görebilecekler. Biz bu projeyi 2 sezonluk olarak planlamıştık. 2 sezonluk sürecek. O zaman biz şu projeye geçiş yapabilir. Yani daha aslında bu maddi kaygılarının bu sürekli ani dizilerin yapılması, bitmesi bunların nedeni işte sürdürülebilir bir denetim ve sistemin olmaması projelerin başında. Her dizinin bir showrunner'ı olması gerekiyor bir kere. O showrunner bu projeyi, bu diziyi, filmi baştan sona tasarlayacak işte. Ama yok. Evet. Böyle formatlar da var tabii ki. Mesela dünyada da çok var. Yıllardır devam eden Sherlock Holmes'ler, işte Doctor Who'lar falan. Yani sürekli cast'ın değiştiği ama yıllarca da ama mesela bu yıllarca devam etmiyor aslında. Yani mesela House of the Dragon arkadaşlar Game of Thrones 10 sezon sürdü ya atıyorum mesela House of Dragon'da 5-6 yıldır hayatımızda ama 3. sezonu yayınlandı. Yani diziler bayağı bir arayla yayınlanıyor sezonları çoğunun. Ha aynen Yunus aynen bak söylediğim tam olarak bu. Aynen yani belirli bir proje işte gözüyle bakman lazım buna. Devam et, yani tutarsa devam, tutmazsa devam etmeyecek. Bak bu çok sürdürebilir olmayan. Bizde Business Administration okudum dedim ya arkadaşlar. Bizde 5 yıl boyunca en çok öğretilen her derste sürdürülebilirliktir. Yani sustainability ya bütün derslerimiz bunun üzerine kuruluydu. Sürdürülebilirlik, uzun vadeli plan yapmak. Hiçbir zaman anlık plan, anlık dediğin de bir yılın planı değil mesela. O anlık, bir yıl da anlıktır. 5-6 yıllık bir ilerisini görerek plan yapmak. Bence de mesela kesinlikle aynı fikirdeyim. Ya özellikle Asya zaten kültürel olarak Orta Doğu'yla bazı konularda çok benzeyen, ya özellikle Kore çok benzeyen kültürel altyapıları var. O yüzden de çok uyarlanıyor zaten Türkiye'ye. Ve bence orası zaten örnek alınacak mesela pek bir yer olduğunu düşünmüyorum. Proje olarak hikaye gerçekten etkileyici, güzel hikayeler buluyorlar. Ama sistem olarak sektörel ve bu eşitliksiz düzen olarak Kore'de Türkiye'den çok farklı değil bence. Of Mary. Yani sana anlatamam. Anlatamam. Bana daha sormayın vallahi. Nasıl geçirdim bu bir haftayı Allah biliyor. Ben de bilmiyorum. Allah biliyor sadece. Yaradan. Sürdürülebilirlik aslında o kadar da kişiden kişiye değişen bir şey değil Feyyaz. Yani değilmiş. Ben de üniversitenin 1. yılında bunun sürdürülebilirlik kavramının bana çok gelen bir şeydi. Ne kadar soyut bir kavram gibi geliyordu. 5 yıl boyunca her dersi bu kavram üzerine oturtturunca gerçekten aslında hiç de öyle kişiye göre değişmeyen, gerçekten belli kuralları, belli çizgileri olan
bir şey. Yani sürdürülebilirlik gerçekten bir denetim mekanizmasının çok iyi işlemesiyle 10 yıl, 20 yıl kadar insanın öngörülebilir bir proje yaratmasını sağlıyor. Sürdürülebilirliği anladığında. Çünkü sürdürülebilirliğin kavramları da var. Yani hukuksal sürdürülebilirlik, işletim aşamasında sürdürülebilirlik, çok fazla katmanı var. Bunların hepsi aynı anda güzel bir şekilde işlediğinde aslında işte dünyadaki bu ChatGPT'den tut Apple'a kadar bu kadar bu işlerin, yani bu projelerin bu kadar para getirmesinin sebebi çok sürdürülebilir ve öngörüye göre, vizyona göre hareket etmiş olmaları oluyor. Bunları falan göstermişler bize. Şimdi 5 yılın özetini geçmeyeyim ama gerçekten değilmiş o kadar da soyut ve kişiye göre değişen bir kavram değilmiş. Ben de üniversitede öğrendim yani. Leyla Ecmen'in TRT'de yayınlanması yüksek ihtimalle reytingin kurban geliri komedi anlamında farklı bir tarzı vardı. Evet mesela ama artık komedi yapılamıyor. Çünkü 2 saat hiç kimse hiçbir şeye gülmez yani. Artık tek bir şey üzerine odaklanamazlar. Çünkü tek bir duygu işte mesela komedi, sitcom, o bu 2 saat nasıl yapsınlar abi? 2 saat sen neye güler insan ya? Bilmiyorum bence çok saçma o saatler. Yani 2 saat dizi mi olur ya? 2,5 saat. Kardeşlerim masa dizileri reddetmeyin. Tabii canım. Tabii ki. Kalite bu arada kalite çok tartışılabilir bir şey ama sistem anlamında ben Kore'nin sisteminin yani kadına bakış açısı, çalıştırma standartları, insanlara bu standartlardan bahsediyorum. Türkiye'den farklı değil ama Kore'nin bence hikaye bulması inanılmaz hikayeler yazıyorlar. O ayrı. Yani evet. Abla House of Dragon'da hangi tarafı destekliyorsun? Ablam ya bu bir soru değil. Tabii ki siyahlar. Tabii ki siyahlar. Yeşiller tahtı çaldı ya. Tabii ki siyahlar. Bu arada House of Dragon'ın ben ne olursa olsun amacını seviyorum. Yani şöyle 2 farklı kadın üzerinden anlatıyorlar ya hikayeyi. O benim çok hoşuma gidiyor. Birisi sistemi devam ettirmeye çalışan bir kadın. Diğeri de sistemin içindeki hack'i bulmuş ve o yani sistemin kurbanı ama onu artık gücü eline alıp kurban olmaktan çıkmak isteyen bir kadın. İkisi de kurbanı bu arada sistemin. İkisi de bu sistemin bir kurbanı. Ama bir tanesi işte sisteme uyum sağlayarak yaşamayı tercih ediyor. Bir tanesi de sisteme karşı çıkarak yaşamayı tercih ediyor. Bu yüzden ben House of the Dragon'ın amacını seviyorum aslında. Yapış biçimi işte sezonlarda biraz George R. R. Martin'de gitmesiyle biraz bozdu ama Twitter'a düştün sanırım izleyici artıyor bacım. Saçmalama. Yok canım. Twitter'a beni germeyin. Saçmalamayın öyle bir şey olmaz. Ay. Yani bu arada Green Biscuit kim zaten orada saf bir şekilde yaşıyor ki? Yeşiller mi? Mesela karşısındaki şöyle karşısında siyahların karşısında çok daha saf ve gerçek saf dediğim çok daha doğru ve gerçekten ideal insanlar olsa belki de başkasını seçeceksin. Ama kötünün içerisinde iyiyi seçiyoruz. Bence Rhaenyra karakteri babası onu seçti. En başında babası Rhaenyra'yı istedi. O taht onun hakkıydı. Bu kadar aslında basit ve genel düşündüğünde bu olması gerekiyordu. Ama kadın olduğundan dolayı net siyahlar dedim. Ya dalga geçerek söylüyorum canım. O yüzden yani dalga geçiyorum. Ben öyle böyle aşırı o bu şu yani hani belki yeni geldiğin için benim üslubum böyle yani anlatıyorum. Dalga geçiyorum aslında. Tabii ki karşı siyahlar
ne derler ona? Sütten çıkmış ak kaşık değil yani. Ya bu arada siyah yani krallık, saltanat, bu saltanat diyorum ya. Yani bu tip tahtın olduğu her yerde, gücün bir yerde toplanacağı her yerde etrafındaki insanlardan hiçbiri saf kalamaz yani. Hiçbiri saf kalamaz. Ama Rhaenyra'nın temsil ettiği şeyi çok daha değerli bulduğum için siyahlar. Alicent gerçekten de sistemi devam ettirmeye çalışan bir kadını temsil ettiği için yeşiller değil yani. Hile var, hile mi? Ne hilesi ya? Bir şey söyleyeyim, Twitter'a düşmedik değil mi? Bakın çok gerilirim. Saçmalamayın, saçmalamayın. Yeşillerde her türlü ahlaksızlık olmasına rağmen da anasının ak sütü gibi helaldir. Granny Bisküviti'den yeşil savunuculuğu geldi. Karşım ben kavgaya girmem. Fikrimi söylerim. Bu kadar. Seni yerim. Abi şaka yapınca bile geriliyorum. Mesela niye yeşiller erkek oldukları için mi? Erkek oldukları için haklarıdır diyorsun aslında. Yani bu mesela beni niye? Adam dedi ki ben kızıma tahtı vereceğim yani. Kral bu mu dedi ya? Hayır ama bir kızı vardı ya kralın. Yeşiller kızdan sonra doğdu. İlk çocuğu Rhaenyra'dı adlarına ve o kızına bırakmak istedi tahtı. Granny Bisküviti'cim kavga yok. Ben siyahçıyım, sen yeşilcisin. Yapacak bir şey yok. Ortak bir noktada buluşamayız. Yapacak bir şey yok. Ben Daemon'a hastayım, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Granny'cim ben kavga etmem. Olabilir, senin düşüncen. Yeşil olacak, bunu alır Mary. Yeşil de onlar Mary'di bol. O anne oğlu yeşil. Of çok iyi. Yalnız 2,5 saati de yapmışız. Ha. Woo. Feyyaz'ın kendisini fark ediş. Mary'nin Mary. Of. Abla her yerde Zede ve Timothy Chevrolet görmemize ne diyorsun? Her yerdeler evet. Şu anda ama yani onlardan önce de Hollywood'daki bir dönemde full Leonardo DiCaprio vardı. Full Brad Pitt olduğu dönem. Full Jennifer Lawrence olduğu dönem. Full Emma Watson.
Yani her dönem birkaç ünlü böyle çıkıp bütün projeleri istila ediyorlar. Ben Zendaya'yı bilmiyorum. Pis siyah siyah emojiler gönderirdi. Kavga yok! Kavga yok! Burası sevgi dolu bir ortam. Herkes fikirlerini söyleyebilir. Bak şimdi sinir krizi geçiriyorum. Neden? Aynı şimdi Zendaya diyecektim. Aynı anda düşündük. Ya ben Zendaya'yı seviyor muyum? Ben eskiden çok seviyordum Zendaya'yı. Ya çok ikonik ya. Yani kendi kendine sırf galalara giydiği kıyafetlerle önce kendisini inanılmaz parlattı. Bütün eventlerdeki kıyafetleriyle. Sonra bir anda her projede görmeye başladık. Çok iyi oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Biraz fazla donuk bir ifade. Yani aynı yerden, aynı donukluktan oynuyormuş gibime geliyor. Böyle çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Timothée Chalamet iyi bir oyuncu gibi. Ama çok antipatik. Zendaya da çok sempatik. Evlenme teklifi geldi chatte. Hem de Mary'e. Mary kız sana kısmet. Dediğim yer çekilmiş mi dediğin öpüşme sahnesi değil mi? Var Feyyaz çekilmiş, onu konuştuk, kustum dedim hatta. Bittim, o sahne çekilmiş, evet. Granny'den şaka üstüne şaka. Granny ne yapıyorsun kanka? Amerikan'ın Hande Erçel'i. O kadar da değil bence de. Hande Erçel'e şey yapmayayım da. Hande Erçel bence manken olsa yani inanılmaz bir kariyeri olurdu. Çok çok başarılı olurdu. Türkiye'de bunun da suçu Türkiye'deki sistem abi. Mankenlik diye bir sektör yok, anladın mı? Mankenlikle geçinen 2-3 insan vardır. Mankenlik diye bir sektör olsa, doğru düzgün paralar kazanıyor olsalar mankenlikten, işlerinden, insanların çoğu zaten oyuncu olmaz. Evet. Mary bütün kariyer yolculuğunu özetlemiş. Şarap gibi bir bölüm var mı? Ben bunun hangi bölüm ya? Öyle bir şey demedim. Şey demiştim. Kan ve Peynir diye bir bölüm var 2. sezonda. Ondan bahsetmiştim. Ondan mı soruyorsun? Anlamadım. Hayır, dizide ama hayır. Hayır. Granny. Hayır. Bunu da savunamazsın kardeşim. Bunu da savunamazsın. Beni burada Seda Sayan bak çıkışım geliyor. Onu diyorum, o 2. sezondaydı. Kan ve Peynir olayı 2. sezondaydı ki ben çok hevesle beklediğim bir bölümdü ama çok kötü yapmışlardı. Asla beklediğim kadar böyle heyecanlı ve şey değildim yani. Beni şok etmedi ya da böyle Game of Thrones'un olayı tüyleri diken diken etmek ya. Kan ve Peynir olayı da inanılmaz bir olay. Çok travmatik, çok şok edici bir olay. Onu o şekilde göstermediler mesela. Üstü çok hızlı geçildi yani. 2. sezonda o vardı. Ama kötüydü bence. benim hep arkamda ya. Hep. Game of Thrones kitabını mı okuyorsun Feyyaz? Ne? Ben yıllar önce okumuştum ve böyle şu an hiçbir şey hatırlamıyorum bu arada. Ben çok Game of Thrones hayranı bir insan değildim. Hiçbir zaman değilim. Bana biraz fazla yani bilmiyorum ya. Bana çok
hitap etmemişti. İlk sezonlarını beğenmiştim. Sonradan sıkıldığım için bıraktım. Ben çok sezonlu şeyleri izleyemiyorum bir noktadan sonra. Ya bir şey çok överken bence bak mesela Yunus şurada haklısın biliyor musun? Çok övülürken o şeyi elim gitmiyor. Çok övülürken. Elim gitmiyor bir şekilde. Of sıkıldım her yerde görüyorum falan oluyorum. Erteliyorum. Bende de öyle bir huy var. Manyak. Eski zamanlarda ucuzdan almıştım. İyi yapmışsın kardeşim. Kitapları çok güzeldi. Kitaplarını okumuştum ve böyle şey olmuştum. Kitaplarını önce dizisini izlemiştim. Sonra kitaplarını okudum. Ya dizisini izlemiştim dedim. Dizisi devam ediyordu. Tabii dizisi devam ederken okumaya çalışmıştım. O zaman beğenmiştim ama yani bilmiyorum çok aşırı fanı değilim. Aşırı fan bir Game of Thrones'cu değilim. Dediğim gibi Feyyaz heyecanlanıyor peki mi? Hangi kitapta daha iyi oluyor? Ben House of Dragon'ın uyarlandığı Ateş ve Kan benim çok sevdiğim bir kitaptı. Ateş ve Kan sadece Targaryenların dönemini ve onların hikayesini anlatan kitap benim en sevdiğim kitaptı. Harika bir grup. Aşkı Memnu, Ezel, Lost, Blacklist, Fringe, Merlin. Hepsini okudum. Fringe de güzeldir ha. Merlin benim çocukluk dizim. Yani CNBC'de yayınlanıyordu sanırım. Böyle sabahları açıp izliyordum falan. Çok seviyordum. Wow, Grady ne kadar uzun yazmışsın kanka. Yorulmadın mı? Vay. 5 haftadır şaka bir yana 5 haftadır buradayım. Buradasın be. Buradasın be Queen. Buradasın. Buradasın. Hiç hatırlamıyorum ki Feyyaz. Dediğim gibi o zamanlar Game of Thrones'un ilk zamanları, ilk böyle şey en hype olduğu zamanlar okumuştum. Şu an asla hatırlamıyorum. Asla. Video çekeceğim Game of Thrones, House of Dragon'la ilgili video çekeceğim. Ateş ve Kan en sevdiğim kitap ama onu bile hatırlamıyorum. Sadece sonunu hatırlıyorum. Ölümleri hatırlıyordum. Kitaptaki büyük olayları hatırlıyordum. O kadar. Detaylar yok bende. Gitti yani. Yoruldum bir çay içeyim. Çok yazdın kanka git bir çay iç gel. Feyyaz da buradayım be buradayım. Feyyaz da burada 5 haftadır. Ben unuttum ya. O kadar çok evren, yani çok fazla karakter vardı ve okuduğumda mesela kafam allak bullaktı Game of Thrones'un kitaplarını. Sonra bir de küçüktüm. O yüzden de olabilir. Çok büyük bir ihtimalle küçük olduğum için. Ama Ateş ve Kan en sevdiğimde onun bile detaylarını hatırlamıyorum. İşte videosunu çekeceğim. House of Dragon videosu çekmek istiyorum ama detaylarını o kadar hatırlamıyorum ki. Ve fanları çok fan. Yani hani o yüzden eksik kalırım. Yanlış bir şey söylerim. Eksik bir şey söylerim diye videosunu çekemiyorum. O kadar. Yani çekeceğim, birini bulup çekeceğim inşallah. Çünkü diğer türlü şeye düşmeyeyim yani. Yanlış bir şey hatırlıyorsam, eksik bir şey hatırlıyorsam olmasın diye. Fringe evet Fringe tam böyle bir fantastik bilim kurgu ve çok arasında bir ara fantastiği çok arttı ya Fringe'in. Böyle ben şey beklerken bir dedektiflik hikayesi beklerken bir anda yani şöyle bilim kurgu beklerken çok fantastiğe kaçtı Fringe.
O beni çok sıkmıştı. Çok fantastiğe kaçınca. Çünkü bilim kurguyla fantastik arasında bayağı büyük bir çizgi var ya. Bir anda fantastiğe geçti bence Fringe. Sadece bunu diyorum sana Feyyaz. Kitap serisi bitmez. George R. R. Martin gene yazıyormuş. Bir kitap daha geliyor. Lost finalinden dolayı nefret edilen bir iş. Aslında artık çok sevilmeyen bir iş. Çünkü çok finalin çok kötü bir final. Yani bunu artık söylemeyeyim yani zaten. Hep söylenilen bir şey. 5 Temmuz'da uçakta olacağım. Uçakta mı? X-Files. Ben X-Files'ı 2 yıl önce falan tekrar izlemeye başladım. Biraz beni sevdim. Çok güzel ama biraz fazla eski ya. En eskisi. Çok eski. Görüntüler falan. Beni artık o kadar eski şeyleri izleyemiyorum ya. Odak gidiyor bende. Aa, Türkiye'ye mi gidiyorsun Feyyaz? Of, ben de özledim be ülkemi. Lost gerçekten. Grey's Anatomy'nin bir bölümü var Lost'tan esinlendikleri. Onu izlemiş miydiniz? Bir uçak kazası bölümü var. Grey's Anatomy'nin. Grey's Anatomy'yi de çok severim. 11 sezonunu izledim. 11 sezon Grey's Anatomy izledim arkadaşlar. 11 sezon. Hala daha dönüp bazı bölümlerini izledim. Orada bir bölüm var. Mesela Lost'tan esinlendikleri bir uçak kazası bölümü var. Çok travmatik. UFO fenomeni paranormal. Hı? Evet, X-Files Fringe'e biraz benziyor. X-Files gene biraz daha fantastik ve paranormal olaylar falanla dedektifliği birleştirmişler, polisiyeyi. Ama güzel iş ama biraz benim için fazla eski kalıyor işte. İzlerken fokus olamıyorum. Evet. Ben bunu Fort Wing'de yaptım bu hatayı ya. Fort Wing serisinde. Kız vallahi izledim. Grey's Anatomy çok daha epizodik bir iş. Ben Grey's Anatomy'nin şeyden dolayı Shonda Rhimes yapımcısı, showrunner'ı, hem yazarı hem yapımcısı. Bridgerton'ın da oydu. How to Get Away with a Murder'ın da oydu. Kadın benim idolüm. Bu yüzden o kadının yaptığı her iş benim gözümde 10-0 önde. Çok iyi işler yapıyor. Çok iyi projeler yapıyor. Müthiş projeler yapıyor bence Shonda Rhimes. İnşallah bir gün onunla çalışırım ya. Amin. Manifest. 777. Gerçekten. Bir gün o kadınla çalışırsam ağlarım mutluluktan. Ay. Hadi hayırlısı. İnşallah en güzel şekilde mezun olacaksın Feyyaz'cığım. Prime'da var bu arada X-Files diye biliyorum. Çünkü ben başladığımda Prime'daydı. İkinci sezon 8. İkinci sezon favori sezonum. Çok iyidir. Kafan niye allak bullak oldu ya? Çok da güzel, çok da bilmem ben basit bir dizi gibi geliyor Bridgerton. Yani basit dedim kötü anlamda değil. Netflix atla nasıl gidiyor? Öf. Bitirdim ve videosunu çektik ya. Kazma Arslan. Yani çok kötü. Yani 3. sezonu gelecek şimdi ama
Ya ben gerçekten o dizinin amacını, neden yaptıklarını... Yani ikinci sezon birinci sezondan daha iyi geldi bana. Ama bunun sebebi birinci sezon çok büyük beklentilerle gitmem. Çok büyük beklentide dizinin aynısını görecek olmak beklentim. Asla bulamadım. Live action bambaşka bir dizi. Aynen Brianna, aynı fikirdeyim. Çok başarılı bir kadın. Yani onun asistanı olmak, onun nasıl çalıştığını görmek, onları yani her şeyi yaparım ya, çok istiyorum. Gerçekten. Tam bir mentor yani. Tam yani. Benim bayıldığım bir kadın Shonda Rhimes. Sizleri çağırıyorum mezuniyetimde. Yarın beyaz tatlı. Birilerine sevdirebilirsek ürpertici şeyleri senin de korku ufucunu. Ya of, ben yokum. Korkuda yokum. X-Files'da falan izledim ama X-Files Fringe'de falan da bayağı izledim. Ama mesela onlarda sadece korku değil ya olay. Bilim kurgu severim ben. Çok severim bilim kurgu. Bilim kurguyla birleştirildiği için seviyorum. Prime'ın 12 projelik videom var. Gelecek bütün Obsessed Sensation'ı, Off Campus tarzı dizilerin, filmlerini açıkladığım, konularını açıkladığım bir video var Vertio'da. Oradan güncel yeni gelecek serileri görebilirsin. O videoda anlattım her şeyi. 12 tane proje yayınladılar. Yani reklamını yaptılar. Onu o videoda anlattım. Kanalda var. Aşk Hipotezi. Bakın buradan söylüyorum arkadaşlarım. Yeni Prime Video'nun viral dizisi, filmi Aşk Hipotezi olacak. Bak çok eminim. Videoda da söylemiştim. 4 tane proje söylemiştim. Bir El geliyor 1 Temmuz'da. El bu Legally Blonde'un prequel series dediğimiz, yani El'in hukuk okumadan önceki hayatını anlatan bir dizi gelecek. O da viral olacağını düşünüyorum. Bir tane 3 kardeş bir kızın bir hikayesi var. Kart oyunlarla ilgili. Onun viral olacağını düşünüyorum. Bir de Aşk Hipotezi. Off Campus'u zaten demiştim. Atla ve Percy Jackson dizileri favori shit show'larım. Yani Percy Jackson bence Avatar'dan daha iyi. Yani Percy Jackson'ın bu son dizisi Avatar'ın live action'ından daha iyi. Avatar animasyon dizisinde zaten yani o benim top dizilerimden biri. Top dizi, bütün genel diziler arasında animasyon dizisi benim top 3'teki dizimdir. Çok severim. Bu şurada arkada şey alanım bile var. Figür alanım bile var. İkinci sezon fragmanı seneye gelir. Şu an gelmez gibime geliyor. Şu an gelmez, seneye. Evet. Seneye Mayıs ayının 13-14'ü gibi gene yayınlanacak büyük ihtimalle. Bir dakika, ben bunu hemen Berna'ya atacağım arkadaşlarım. Bir saniye. Vertiyorsa. Hemen bunu Berna'ya atacağım. Bir saniye. Hemen. Ben de bekliyorum. Halen daha filmleri yayınlamalarını bekliyoruz. Berna'ya attım. Vertiyoza. Çünkü ben de istiyorum. Filmleri yorumladığı Berna'nın bir konuşuyorduk o zaman, filmleri izliyorum demişti. Biraz başım ağrıdı falan diyordu. Çok da güldüm. O konuşmalarımızda çok bayağı eğlenmiştim. Gelse keşke filmleri eleştirdikleri videolar.
Avatar filmini filmden saymıyoruz. Avatar filmi bir film değil. Bir de üstüne üstlük şeyi şamalayan. Yönetmeni şamalayan. Ya inanılmaz ünlü bir yönetmen. Ve yaptıkları film, of, ben çocuktum, sinemaya gitmiştim. O kadar heyecanla gitti. O günü çok iyi hatırlıyorum. Tek mutlu olduğum şey neydi biliyor musunuz? Aşırı mutluydum ben, Avatar işte live action izleyeceğim falan filan. Gittim, filmden çıktım. Çok mutsuzdum. Beni mutlu eden tek şey neydi biliyor musunuz? O zamanlar su bükmek ya da hava bükme gibi gösterilen böyle oyuncaklar vardı. Buraya bağlıyordun. Şöyle bir şey takıyordun. Su böyle mavi renkte böyle bir şeyler vardı. Onlarla böyle su büküyormuş gibi oyun oynuyordum falan. Onlardan almıştık bana. Bu benim tek mutlu olduğum andı. Vertioza Berna'ya attım mesajını. Geldiğinde bir sonraki canlı yayında konuşuruz cevap verdiğinde. Çok canlı yayında Berna'yı çağırabiliriz. Belki Berna gelir, bir sohbet ederiz canlı yayında. Berna'ya bir sormam lazım. Hanımefendiye. Kendisi biliyorsunuz, kendisi kaç kitap aynı anda çeviriyordur herhalde şu anda. Hayran olduğum bir insan. Şakasız bu. Sana yemin ediyorum, beğendiğim yani hiçbir şey yoktu filmde. Tam olarak böyle bir filmdi Avatar filmi. Ay çok kötüydü ya. Bak gerçekten hatırlamak bile istemiyorum. Ve o kadar büyük bir... Ben arkadaşlar dediğim gibi, ben Avatar evreninin insana indirgenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence insan adaptasyonu olmamalı. Live action olmamalı yani Avatar evreni. Yapamıyorlar. Olmamalı da. Bu çok mistik bir evren. Çevirmenlik inanılmaz zor bir yani ben Berna karşı. Respect. Çok zor. Berna'nın videosunu izlemiştim, bir tane röportajda, bir okula gidiyordu ve bir söyleşide ve ondan öncesinde de çevirmenlikle ilgili yaşadığı şeyleri konuşmuştuk. Gerçekten çok zor bir iş. Her iş gibi, yani her işin çok büyük zorlukları var ama çevirmenlik de gerçekten çok zor bir iş. Büyük sabır. Sabır, her iki kültürü de çok iyi bilmek, kitabı çok iyi bilmek. Aynı anda çok fazla şeyin, aynı anda hepsini çok iyi bilmen gerekiyor. Hani çok zor bir iş. Gene yavaş yavaş açıldık dostlar. Farkında mısınız? Kastı TRT çocuğa yaptırmışlar. Doğru. Ya of ya, çok kötü bir filmdi ya. Üf. Avatar Off Campus için Sabrina belli oldu diye haberler var ama daha kesinliği halen daha yok Vertiyozacığım. Demek ki Sabrina, yani sette olsaydı setten fotoğraf gelirdi. Çünkü set başladı Vancouver'da. Çekiyorlar. Çünkü büyük ihtimalle yani Sabrina seçilmiş olsaydı bence bu sezona da koyarlardı gibime geliyor. Çünkü artık toplu bir cast yapmaya çalışıyorlar ya, işte her sezon bir çiftten size, her sezon bütün çiftler. Sabrina seçilseydi sette görürdük diye düşünüyorum. Derin tırnakların doğal gibi, cadıdan korkuyorsun. Tırnaklarını gösterir misin kameraya? Tırnaklarım akrilik tırnak hayatım. Doğal değil.
Dublaj sanatçıları ya. Dublaj da enteresan bir sanat gerçekten. Çoğu sese ben mesela Avatar'ı biliyor musunuz? Asla Türkçe izleyemem. Avatar ve Harry Potter. Bu 2 tane şeyi asla yabancı izleyemem. Dublajı o kadar kafamda çocukken izlediğim için dublaj yani o ses o karakterle bağdaşmış durumda. Asla yabancı İngilizce izleyemem. Ki ben normalde hiçbir şeyi dublajlı izleyemem. Çünkü benim ağzına oturuyor mu oturmuyor mu takıntı seviyem, obsesyonum yüzünden dublaj beni çok rahatsız ediyor. Takılıyorum, kafam takılıyor. Ağzı oturmuyor, şöyle diyor falan. Yani odaklanamıyorum diziye. Ama ona rağmen Avatar Son Hava Bükücü ve Harry Potter'ı asla mesela İngilizce izleyemiyorum. Sabrina 2. sezon olsaydı Brian'a büyük ihtimalle Grace gibi önceden açıklarlardı gibime geliyor. Büyük ihtimalle 3. sezonda dahil olacak Sabrina. Çünkü 4. sezonda Sabrina'yı izleyeceğiz. Sabrina ve Tucker'ı izleyeceğiz. 3. sezon Logan'ı... Bu arada ben işte zannediyordum ki Grace ve Logan'ı 2. sezon izleyeceğiz. Ben o konuda mutsuzum ya. Keşke 2. sezonda Grace ve Logan üzerine tutulsaydı ve 1. sezon Dean ve Ali'yi bekletselerdi yani. V for Vendetta. V for Vendetta'yı ben İngilizce izliyorum ama çünkü ilk izlediğimde İngilizceydi ve ben o zamanlar çok küçük de değildim ve anlayabileceğim... V for Vendetta'yı izlediğimde küçüktüm ama teyzem izletmişti bana ve İngilizceydi. Eminim Türkçesi de çok oturuyordur ama ben İngilizce izlemiştim ilk. O yüzden kafam İngilizce'de kaldı. Bunu da bana teyzem izlettirdiği için büyük ihtimalle onun DVD'leri vardı böyle. Benim ilk sinemayla tanışmam teyzemledir arkadaşlar. Yani ben bu hasta olmam yani böyle bana ilk izlettiği film Memento. Nolan'dan. Düşünün. Yani ilk izlediğim film bu kült filmlerden Memento'ydu ve benim kafam hiçbir şey algılamadı tabii ki. Hiçbir şey anlamadım ama işte Matrix'i sonra izletmeye başladı. Sonra V for Vendetta. V for Vendetta halen daha benim gerçekten çok sorgulatan, aynı zamanda anti-hero dediğimiz şeyi en iyi işleyen filmlerden biri yani. Kennedy'nin podcast'ini izleyemedim. Yok. Yok izlemedim. Mary the Ball Off Campus abartıldığı kadar yani bilmiyorum hiçbir şey o kadar abartmadım ama ben Garrett'a aşığım. Yani gerçekten karaktere aşığım. Çok green flag, çok gerçekten hasret kaldığımız 2000'ler dizileri var ya gençler birbirleriyle zaman geçiriyorlar. Çok güzel eğleniyorlar, aşkta yaşıyorlar. Kendi kişisel yolculukları da var, başarıları, başarısızlıkları. O hikaye aslında Off Campus. O yüzden ve bu hikayenin çok daha doğru anlatış. Yani erkekler falan çok green flag. Bu yüzden bu kadar tuttuğunu düşünüyorum. Gerçekten erkek karakterler bu arada Off Campus'un yapımcısından showrunner'ına, yazarına herkes ekip olarak kadın ve onların o kadın oluyor olmalarından mütevellit Off Campus dizisinin dilinin gerçekten çok bir female gaze bir dizi olduğunu anlıyorsun. O da çok güzel. İzlerken onu da fark ediyorsun. Vertiyozacığım Off Campus'un onun olmasının sebebi en başından itibaren showrunner da söylüyor bunu Louisa. Şunu diyor. Biz artık her sezon bir çift yerine her sezon bütün çiftleri işleyeceğiz. Bunu yani işleyeceğiz. Dizi çıkınca bunu söylüyor röportajlarında. Ve ilk kitapta zaten karşımıza çıkan Dean ve Ellie olduğu için Grace karakteri zaten kitaplarda sonradan geliyor. Dean ve Ellie ise hep kitapların en başına itibaren olan karakterler ama birlikte olmuyorlar 3. kitaba kadar. Büyük ihtimalle onu öne almalarının sebebi karakterler zaten görünecek. Yani 1. sezonda hemen zaten olacakları için herhalde erken almaya karar verdiler. Ama bence doğru bir karar değil. Keşke 3. kitaba kadar bekletilseydi. Çünkü normalde Grace karakteri 2. kitapta giriyor. 2. kitapta giriyor. O yüzden 2. kitapta Grace ve Logan oluyordu. Ve 3 kitap boyunca aslında Ellie'nin
toksik bir ilişki yaşayışını ve o ilişkiden, Sean'la olan ilişkisinden kopamayışını izliyorduk. Dean'in de işte çapkınlığını, kadınlar tarafından one night stand olan bir çocuğun hani ben uzun mesafe ilişkisi değilim. Aslında kendisinde de onu görüyor. Onun psikolojisini falan aslında biraz daha görüyordun en azından. Onu almışlar işte elimizden. Ben bundan mutsuzum ya. Evet zaten bunu şeyde de görüyorsun ya Dean'in Sabrina ile olan bir nefreti var. Nefret demeyelim de. Kadın bakış açısı dediğimiz daha çok şöyle female gaze. Bridgerton da böyledir mesela. Erkek bedenini metalaştırıyor. Kadın duygularını kadının ve erkeğin aynı anda aslında bir ilişkide eşitlikçi bir biçimde gösteriyor bir noktada da. Yani bunu nasıl açıklarım? Şu anda yani beynim bu kadar çalıştı. Ama kadın gözüyle izlemek. Yani kadının daha merkezde olduğu, kadının zevk alacağı şekilde izlemek. Ya Berke hoş geldin. Berke'yi zorlayın arkadaşlar. Canlı yayın yapsın ve izleyelim Avatar Son Hava Bükücü hakkında. Berke benden daha çok şey biliyordur. Bakalım izleyeceğim bu hafta. İzle. Sonra da Instagram kanala gel konuşalım. Normalde Berke ile ekstradan bir canlı yayın için davet edecektim ama bu hafta o kadar sıcaktı ki Avatar Son Hava Bükücü için bir canlı yayın açar mıyız diye yani davet etmek çok istiyordum. Ama maalesef hava çok sıcak olduğu için bugün dışında başka bir gün bir şey yapamadım. Aa, 2 tane video geliyor. Yaşasın. Of. Ay yemek videolarım hazır. Ya ben yemekte full Berke'yi izliyorum. Full Berke'nin Avatar videoları benim şey videolarım yani. Yemek videolarım. Oley. Canlı yayın da bekliyoruz. Ben Avatar Son Hava Bükücü'yü her yıl bir defa izlerim Yunus Art. Bence her yıl izlenmesi gereken bir dizi. Çünkü yaş aldıkça gerçekten farklı farklı şeyler öğreniyorsun. Bunu her canlı yayında söylüyorum ama öyle. Benim için öyle. Bendeki anlamı büyük bir dizi. Özellikle Appa ve Momo. Aşklarım ya. Appa ve Momo karakterleri 100 yılın karakterleri falan ya. Çok severim. Kız 3 saattir konuşuyorum. Ne öğrendin söyle. Ya ne öğrendim? Bu da çok göster bakayım gibi. Ya bu biraz çok kişisel bir soru. Ama Avatar Son Hava Bükücü'nün öğrendiğim bir şey varsa dengedir arkadaşlar. Denge. Çok enteresan denge. Yani dünyanın, evrenin bir dengesi var. İnsanın kendi içerisinde de bir dengesi var. İyi şeyler, çok iyi şeyler yaşarken de bir denge dönüyor. Çok kötü şeyler yaşarken de bir dengesi var hayatın. Yani huzur veriyor bana o dengeyi düşünmek, denge sembolizması. Avatar'da benim en çok aldığım ve öğrendiğim şeylerden biri galiba denge. Berke sana soru gelmiş. Berke Bey özet olarak 2. sezon hakkında neler düşündünüz? Berke ben biliyorum ama Berke'den bekliyorum. Berke cevabını ver.
Yaş 36 oldu. Arabalar filmi her seyrettim. Şimşek'in Kralı bitiş ettiği sahnede duygularım ağlamıştım da var. Ay, animasyonda ağlamayan mı var arkadaşlar? Animasyon beni çok duygulandı. Animasyonlar genel anlamda gerçekten insanı ters yüz ediyor. Vertioza'dan da geldi. Berke Bayır. 2. sezon için çok kısa düşünceleriniz. Berke. Gel karşım. Düşüncelerin soruluyor. Anlat bacım neler yaşadın. Yin Yang sembolü. Aynen. Zaten yayının başında söylemiştim. Dövme yaptırmak istiyorum. Yin Yang sembolüne yakın bir dövme yaptırmak istiyorum. Gerçekten Avatar Son Hava Bükücü'nün o sembolizmasını yaptırmak istiyorum. Bir dakika. Berke'den de Aynen. Aynı düşüncedeyim kardeşim. Aynı düşüncedeyim karşım. Aynen Berke. Yes karşı. Ben de aynı şeyi bütün bir 30 dakika boyunca aynı düşüncedeyim yani. Videoda da. Ruhu yok, ruhu. Gerçekten de ruhu yok. Dur, burada dursun. Merak edemem. Sen su bükersin, ben ateş ok mu? Derin. Sen su bükersin, ben ateş. Kardeşim ben de su. Ben waterbending. Ben air. Ben yok su. Yok bilmiyorum şu an. Ben toprak. Toprak galiba ya. Toprak ulusu bana daha güzel geliyor. En güzel aralarında ulus olarak en yaşamak isteyeceğim ulus galiba toprak ulusu. Yani su fazla geleneksel. Hava fazla münzevi bir hayat. Yani çok kafa yani çok kendileri içlerinde dönüyorlar. Ateş çok çok hırs. Çok anam, çok hırs anam, çok hırs. Ben avatarım. Ben avatar. Belki sen avatarsın karşıma aynen. Hangi avatarsın? Bir dakika bu da bir soru. Ben gerizekalı gibi koruk olurum var ya. Yıllarca ruhunu ararım sevdiğimin mal gibi. Bütün dengeyi bozarım ruhlarla normal dünyanın. Anladın mı? Ben olsam bu şansla o doğarım. Mary ya. Bizim doğum haritası, her şeyde doğum haritasına başvurmak peki. En temiz kan bükücü. Kan bükücüler çok tehlikeli. Uf. Abi halen daha Katara'nın neden o savaşta hiç kan bükmediğini anlayamadım. Yani tam işte mesela işte etik ahlak nerede ama ya bu da biraz salaklık mı acaba? Ya ben de işte videoda da söylediğim bir şey var ya o renk kullanımı. Renkler yok. Avatar'ın orijinal dizisi renklerin ve renklerin sembolizmaları, sembolizmaların renkleri birbirleriyle çok aslında bütün bir şekilde işliyor animasyon dizisinde. Ama live action'da kapkaranlık her şey. Çok koyu. Bence bunun sebebi kimi hedeflediklerini bilmemeleri. Animasyon dizisini izlemiş eski çocuk, şimdiki yetişkinler mi? Yoksa şimdiki yetişkinler mi direkt? Bütün genel yetişkinler mi? Hedef kitlesini belirlemediği için bu dizi kendi renk paletini de yani genel projeyi belirleyememiş. Projeyi paketleyememişler. Ruhu o yüzden eksik. Çünkü genel kitleyi hedeflemişler gibi. Aslında fanları hedeflemeleri gerekiyordu bence. Uf, çok iyi bölüm. Çok iyi bölüm. Harika bir bölüm. Ya işte gene sorgulattırıyor sana. Her bölüm sorgulattırıyor. Kan bükmek ne kadar etik, ne kadar hani yapılabilir bir şey. Ya sorgulatması benim çok hoşuma gidiyor bu dizi, animasyon dizisi. Sorgulatıyor abi. Gerçekten kan bükmek acaba ne kadar doğru? İnsan çıkarları uğruna ne kadar ileri gidebilir?
Çok iyi. Yemişim etiğini. Kanda bir suya bir karakterin nasıl unuttum kadının adını. Yıllar evvel Ateş Ulusu tarafından kaçırılıyor ve kaçırıldığında önünde bütün işte arkadaşları, ailesi öldürülüyor falan ve büyük bir hapis hayatı yaşıyor ve o hapis hayatındayken kan bükmeyi öğreniyor kadın. Ve kan bükerek kaçıyor Ulusu'ndan. Ve bu kadın Katara'ya kan bükmeyi öğretiyor. Hani her türlü suyu bükebilirsin. Bunlardan biri de kan. Çok güzel ya. Diyaloglar efsane ya bu dizinin. Bu arada neler öğrendim bu diziyle ilgili falan hani daha detaylıca bahsettiğimiz ve sohbet ettiğimiz Berke ile bir bölüm var. O bölümü izlemenizi tekrar söylüyorum. Canlı başka yayında da söylemiştim. Hani sordunuz ya ne öğrendin diye Mary'cim o bölümden izleyebilirsin. Gerçekten çok detaylı konuştuk. 2 tane daha Avatar videom var. 3-4 tane hatta olabilir. Ama onda Berke ile konuştuğumuz o videoda detaylıca bütün karakterleri, olayları yani hepsini belki sığdıramamışızdır ama daha detaylı konuştuk. Berke'den bakalım. Ancak karakterler atla bir yolculuk hikayesi anlatır. Olaylar aslında arka plandadır. Bakın. Aynen ben tasdiklendim. Berke tarafından videoda söylediklerim Sayın Berke Bayır tarafından tasdiklendiğine göre bence ben resmi olarak Avatar fanlığımı alabilirim. Kesinlikle. O yüzden Appa ve Momo bir karakter ya. Ama maalesef dizide değil. Yani live action'da. İşte bir şey yasaklamamak da gerekiyor bu arada. İşte bir şeyi çok yasaklarsan Ay. Ne? Ya Azula'nın kıyafetlerini, kostümü bir tek ben mi düşünüyorum bilmiyorum ama çizgi film Azula'nın kıyafeti. Ya dizide zaten live action bu dizide en büyük problem kıyafetler falan acayip koyu. Yani işte palet rengi dizinin çok koyu olduğu için karakterlerin o ateş ulusu aşırı kırmızı ve ya çok basit sembolizmalar ama işte dizinin bence tutmasının o kadar sevilmesinin sebebi bu gibi çok iyi kullanımlar renkleri. Bunda bir sebep yani. Yunus'tan fikirler. Ya Mary the Ball yerim seni. Olur tabii ki. At bana konuşuruz DM'den. At bana Instagram'dan. Ay canım benim. Teşekkür ederim. Tabii ki isterim. Sen bütün magazinsel haberleri bayağı güzel takip ediyorsun burada da chatte görüyoruz. İsterim tabii ki. Yani sen de zahmet olmazsa ne kadar istersen bana atabilirsin. Onlar da yardımcı olsa. Herkesi pushluyor Mary. Evet arkadaşlarım hepiniz atabilirsiniz bana. Instagram Derin Universe'den. DM'den. Konu fikirlerinizi hafta boyunca canlı yayında konuşmamak istediğiniz bütün konu fikirlerini bana Instagram'dan atabilirsiniz. Konuşuruz. Orada bakarız, sohbet ederiz. Sonra buraya getiririz. Burada da iyice açarız konuyu. Atın bana yani.
Arkadaşlarım saat 11'e geliyor. Mary seni yerim ya. Mary sen ne kadar tatlı bir insansın. Buradaki bütün denetimi sağlayan tatlışko kişisin. Evet doğru. Haklısın Mary'cim. Zamanla oturacak bir format zaten bu. Zamanla da inşallah bana fikirlerinizi atarsanız konuları, fikirleri, dizi film konuşmak istediğiniz. Bu arada altına yazın. Mesela postu atıp sadece atmayın. Bunu derince live'da konuşalım derseniz ben de daha iyi onları klasörlemiş olurum. Ya Brianna'cığım tabii ki de atabilirsiniz. Sadece belirtin diyorum. Hani derince live'da konuşmak istedikleriniz olursa onu ekstradan belirtirseniz sevinirim. Ama tabii ki ne konuşmak istiyorsanız DM'den bana atabilirsiniz. Konuşuruz. Seni rahatsız etmeyecekse yerim. Tabii ki de rahatsız etmezsiniz. Hepiniz benim arkadaşlarım oldunuz artık. Ben öyle görüyorum sizi. Tabii ki atabilirsiniz. Evet, ilerisi için daha iyi olur. Çünkü yayınlar arttıkça biliyorsunuz adım adım bizde artıyor kişi sayısı. Yayınlar arttıkça daha sistemli gidersek ben de takip edebilirim yorumları daha kolay şekilde. Ya Discord'da da atın tabii ki Feyyaz'cığım ama ben Discord'da çok kötüyüm, çok cahilim. Atın oradan da bakıyorum ama cevap yazmakta gecikebilirim. Ama bakacağım. Öyle söyleyeyim ama yani çok kesinlik veremiyorum. Discord konusunda gerçekten çok kötüyüm. Yani öyle bir şeyim yok. Sürekli bakmak gibi bir hatırlamıyorum yani. Çok kötüyüm o konuda. Ama iyi olmaya çalışacağım. Kendimi geliştireceğim. Overchaza'dan yapıyorum bir konu. Avatar ek olarak live action. Wings'in de evet Fate the Wings Saga diye bir proje vardı. Orada direkt tekne yoktu zaten. O da işte hedef kitlesini belirlemedikleri için. Wings'i izleyen kitleyi mi istiyorsun yoksa Wings'ten yola çıkarak yetişkin bir kitleyi mi hedeflemek? Daha yetişkin, daha genç yetişkin kitleyi mi hedeflemek istiyorsun? Bunu bulamadıkları için en başında o hedef kitleyi tam oturtamadıkları ya da yanlış hedef kitleyi belirledikleri için çok yanlış projeler ortaya çıkıyor. Bunların hepsinde bence çok temelden hatalar bunlar aslında. Ya her yerde açamıyorum Feyyaz biliyor musun? Yani her yere açınca her yeri kontrol edemiyorum. O yüzden. Yani her yerde açıp odağım kayacak. O yüzden yani takip edebilmem için, sürekli kontrol edebilmem için ne kadar az yeri olursa benim için o kadar iyi. Kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Toph karakterine bayılırım. Hepsi bir tabii ki. Feyyaz bakalım ya. Umarım bir şekilde halledebilirsem hallederim. Halledemezsem yapabileceğim bir şey yok. Ay Winx Club'a bayılırdım ilk 3 sezon. Halen daha Stella'nın babası için feda ettiği bir sahne var. Ancient Things Ancient Things öyle bir bölüm vardı. Feyyaz'cığım teşekkür ederim. Ya hepsi bir çok güzel diziydi. Arkadaşlarım 3,5 saat olmuş. Ben kapatmaya gidiyorum. Çünkü
Saat 11'e geliyor. Orada da 1'e geliyor. Kapatmam lazım kendi işlerim açısından. Yayına geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah büyük magazin olaylar olsun. Amin. bizim dualar bizim. Çok iyi. Kapatıyorum arkadaşlarım. Teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için yayına. Her pazar burada olduğunuz için müteşekkirim efendim. Gerçekten şakasız. Çok çok teşekkür ederim. Hepinize bayılıyorum. Bu kız da Twitter'a düşsün. Allah korusun. Öncelikle Feyyaz. Öncelikle Allah korusun. Teşekkür ederim hepinize. YouTube hesabı büyüsün. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Hepinize bayılıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız. Hepinize öpüyorum. Patlıcanı yanlışlıkla attım. Olsun aşkım, ben anladım seni. Sorun yok. Teşekkür ederim hepinize. Hepinizi kocaman sarılıyorum ve öpüyorum. Haftaya pazar tekrar aynı gün aynı saatte buradayız. Fikirlerinizi bir hafta boyunca bekliyorum bana atmanızı. Instagram'dan. TikTok'tan da atabilirsiniz. TikTok'ta da Derin Universe olarak varım. Burada yazıyor zaten bütün şeylerim, hesaplarım. Kanaldaki videoları izleyip gelin. Daha da çok izlenmeler, beğeniler ve abonelikler. Öpüyorum hepinizi. Verçözacığım, bir yorumun daha geldi. Haftaya konuşuruz daha uzun bir şekilde. Wings'le başlarız. Öyle düşün. Hepinize iyi geceler. Hadi öpüyorum. Bay bay.